Şimdi uyku anı hepimiz yaşıyoruz. Sandalyede uyuyakalıyoruz, bir yerde uyuyakalıyoruz. Şöyle bir için geçiyor. O evreye yakaza alemi diyorlar. Bu yakaza aleminin frekansı cinler aleminin frekansıyla aynı diye anlatıyorlar. Yani yakaza aleminin girişi ve çıkışı cinler alemi olmuş olabiliyor. Demek ki o yakaza esnasında bir cinniye temas edebilirsin, görebilirsin ya da sen göremeyebilirsin ama onlar seni görebilirler. Bence cennet tasvirlerini anlamanın yolu da rüyaları anlamaktan geçiyor. Çünkü 20 dakikalık rüyada 20 farklı mekana gidiyorsun. Doğru mu? Buna tayyi mekan deniyor. Mekanların katlanması. Rüya tabirindeki en kilit mesele sembol okumayı bilmektir. Rüyada yüksekten düşmek ne demek? Gelelim rüya tabiri yapan kitaplara güvenilir mi? Birisi şöyle dese ben rüyamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Gerçekten görmüş olur mu? Ölülerle irtibat. Bunu da anlatayım mı? Bu dersler günlük bizim analitikten gördüğümüz bir günde 1 milyon kişiden fazla izliyor. Bazı günler 2 milyona kadar çıkıyor video izlemeleri ve bu birçok insana dokunuyor. Bu dokunuşları arttırmak için özellikle biz hatırlatıyoruz. Yani videoların beğenilmesi ve altına yorum yapılması ve kanala abone olunması. Çünkü bunu analitikten görebiliyoruz. Kanala abone olmadan izleyen çok kişi var. Neredeyse %75-%80'e kadar varan abone olmadan izleyici var. O yüzden videoyu izleyenler bir bakabilirler yani. Gerçekten abone miyim yoksa videoları sürekli izlediğim için mi karşıma çıkıyor? Bununla ilgili yorumlar da geliyor. Ben aboneyim zannediyordum. Sürekli videolar çıkıyor diye. Meğerse abone değilmişim diye. O yüzden abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Abone olduktan sonra YouTube bunu önemsiyor ve daha çok kişiye gösteriyor. Ve bildirimleri de açıldığı zaman yeni paylaşılan videolar ilk abone olan kişilere düşüyor. Daha çok kişiye ulaştırılması için de videoların altına yorum yapılması YouTube nezdinde çok kıymetli. Şimdi biz her dersten sonra, belki izleyiciler bilmiyordur, biz her dersten sonra aşağı iniyoruz, toplanıp bir de dersin kritiğini yapıyoruz yani. Nereden ne anladık, nereden neyi düşündük, nereden ne çıkarım yaptık. Çünkü burada ister istemez ders monolog gibi görünüyor ama biz aşağıda diyalog seviyesinde yani Mehmet abi sağ olsun bize tek tek soruyor yani dersin neresinde, tam etkilendiğimiz yerler nelerdir, sen ne ders çıkardın. Çünkü herkesin kendine çıkardığı ders farklı olabiliyor. O yüzden nasıl ki biz böyle her ders sonunda bunun bir kritiğini yapıyoruz, bize değen yerleri anlatıyoruz. Videoyu izleyenler de bununla ilgili kendilerine vurdukları yere yorum olarak yazarsa eğer hem başkalarına da dokunmuş olur hem de başkalarına da bir pencere açılmış olur. O yüzden derslerin izlenmesi, kanala abone olunması ve özellikle hisleriyle ilgili yorumlar yazılması YouTube nezdinde çok önemli. Bu şekilde videoların daha çok kişiye ulaştırılması sağlanıyor. Ekstra olarak da söyleyeyim, katıl butonu da var. Oradan katıl butonuyla da kanala katılınırsa yani buradaki sosyal medya giderleri için de destek olmuş olurlar. Yani bir sevaba da ortak olmuşlar. Yani günde 1 milyon kişiye ulaşan videolara ortak olmuş oluyorlar. O yüzden katılı da tavsiye ediyoruz. Bunları hatırlatayım dedim. Çünkü sık sık hatırlatmak gerekiyor. İnşallah her videoda da böyle hatırlatıp başkalarına vesile olmalarını sağlarız. İnsan ömrünün 1/3'ü uykuda geçiyor. Rakama bak. Yani 60 yıllık bir ömür yaşasan 175.200 saatin uykuda geçiyor. 175.200 saat. Yani uyku dediğimiz bizim hayatımızın önemli bir parçası oldu mu? Evet oldu. İşte Allah Azze ve Celle de o hayatımızın önemli parçası olan uykunun içine rüyalar koyarak o uykuyu renklendiriyor. Rakamsal olarak baktığında uyku ve rüya meselesi sadece sayısal pay olarak bile büyük bir önem taşıdı şu an için. Ama ondan önce biraz şu uykunun mahiyetini konuşalım. Yani insan neden uyur? Ana konu burada yorgunluksa 2 tabak daha fazla yemek yiyelim, biraz daha fazla enerji depolayalım ve uyumaya gerek kalmasın. Yani enerjimin bitmesi ise böyle bir çözüm bunun için uygun olur ama hiç işe yaramaz, farkında mısınız? Hatta aksine fazla yiyen fazla uyur. Öyle değil mi? Yani Allah Azze ve Celle mutlaka o uykuyu kişide yaratıyor. Bu uykunun açıklaması bu. Yani uyuma ve uyanma zamanlarına dikkat edin. Çok sihirli zamanlar değil mi? Yani irade yok, dehlin yok. Ele almaya çalışsam bir mantığı yok. Yani neden uyuduğunuzun bir cümleyle ben hakikati anladım diyen bir açıklaması rastlayamıyorsun değil mi yani? Uykuyu ve uyanmayı Allah Azze ve Celle'nin yarattığı çok aşikar. Ama neden? Yani Allah mutlaka uyutuyor ama neden? Hatta uykuyu yaratmakla birlikte hayatımızı o kadar önemine vurgu yapmış ki 3 gün bir insan uyumasa dikkat edin şizofrene bağlıyor. Doğru mu? Yani biraz irade kullanıp insan o noktalarda zorlayabilir. Ya biz çocukken bir yarışma vardı. Arabaya dokunuyordu herkes. Hatırlıyor musunuz? En son kim dokunursa araba onundu. Ya biz uyuyorduk, uyanıyorduk. Bakıyorduk hala arabaya dokunmaya devam ediyorlardı. İşte adını soruyor. Adı Mahmut. Hamza diyor değil mi? Artık
İsimler falan karışmış. Demek ki insan için uyku o kadar ehemmiyetli bir hadise ki 3 gün uyumasa insan şizofrene bağlıyor o noktada. Şimdi bizim uykuyla gittiğimiz bir alem var değil mi? Rüya alemi. Ruhun bu alemde beslenmesi çok önemli mesele. O yüzden Allah Azze ve Celle mecbur kılmış. Şimdi bizim cesedimizin de beslenmesi mecbur mu? Mecbur. Peki bunun içeride alemleri var mı? Var. Acıkıyorsun, susuyorsun. Öyle değil mi? Mesela üreyi seyreltmek için Allah Azze ve Celle öyle yaratmış herhalde mekanizmayı. Burada doktor arkadaşlar daha iyi bilir değil mi? Vücutta alemleri var. Aynen öyle. Nasıl maddi gıdayı almadığında vücudu devam ettiremezsin hareketine, yaşantısına. Aynen öyle ruhumun da ham maddesi ve yapı taşı olan alemde, yani rüya aleminden gidip beslenmesine, oradan bir nefes almasına çok ihtiyaç var. Çünkü bedeni bu dünyada gezdirip ve besleyip tatmin edebiliyorsun. Peki ya ruhu? Bu dünyada gezdirip besleyip tatmin edebiliyor musun? Mümkün değil. O yüzden Allah Azze ve Celle mecbur olarak uyumayı yaratıyor bizim üstümüzde. Bilmem anlam kazanabildi mi uyku meselesi? Bir de uykuda şöyle enteresan bir hadise var. Yani ben ruhun beslendiğini biraz da burada anlıyorum. En dertli döneminizde uyuyun, uyanın. Hiç geçmezse %50'si geçer. Doğru mu? Yani bizim acılarımız hangi evrede ülfet olmaya başlıyor, alışkanlık? Çok sevdiğin birisini kaybettin. Büyük bir acıdır. Ama uyuyup uyandıktan sonra bir %50'sinin azaldığını, öbür gün biraz daha yüzde, öbür gün biraz daha yüzde. İyi de ne değişti yani? Benim bedenim aynı beden. Birkaç saat gözümü kapattım, uyandım. Ya bu rahatlık nereden geldi? Burası bile ruhun bir yerden takatliye ettiğini, gıdalandığını, bir yerden teneffüs ettiğini, nefes aldı. Yani farklı bir şey var artık bende ama bedenimde yok. Gramajıma kadar aynıyım ama yani ne oldu da ben uyudum, içimdeki ruh tekrardan biraz daha mutlu, biraz daha güçlü bir hale geldi. Demek ki gittiği alemde bir enteresanlık var. Farkında mısınız? Bak bunu bir vakayla anlatayım, daha net anlarsınız. Müstalik oğulları gazvesinin dönüşünde sahabe efendilerimizden Mekke'den gidenlere ne diyorduk? Muhacir. Medine'de yaşayanlara ne diyorduk? Ensar. Muhacirle ensar sahabe efendilerimiz arasında ufak bir sürtüşme yaşanıyor. Hatırlar mısınız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gidince de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok rahatsız oluyor. Yine cahiliye davası öyle mi diyor? Yani orada üzülüyor, biraz sistemde bulunuyor. Ardından normalde o Arap coğrafyası çok kavurucu bir kuru sıcak var. Yani öğle vakti yürüyüş mümkün mü? O yüzden sefer dönüşlerini, buyurun, gece akşam gölge vakitleri yaparlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günün öğleni yürütmeye başlıyor. Öbür günün ikindisine kadar. O günün öğleninden öbür günün ikindisine kadar. Hem muazzam bir yorgunluk hem de güneşle inanılmaz bir mukavemet var değil mi? Sahabe efendilerimiz uyuyup uyandıktan sonra hiçbirisinin ruhunda bir gün önce yaptıkları tartışmaya dair eser bile kalmıyor. Ne oldu? Beden aynı beden, olay aynı olay. Kişiler aynı, isimler aynı. Bir tartışma zaten yaşanmış. Yani ne değişti de unutuluyor uykudan sonra? Demek ki ruh bir yere gitti. Alması gerekenleri aldı ama biz genelde bilinçaltı yaşadığımız için olayın farkına varamıyoruz. Bilinçüstü yaşayanlar bu olayların ne olduğunu fark edebiliyorlar. Ama demek ki ruh bir yerden beslenip geri geldi. Farkında mısınız? Rüya ve uykunun ruhun ham maddesiyle, yapı taşıyla ilgili ciddi bir ehemmiyeti var. Şimdi insan ait olduğu mana aleminden kopup bu dünyaya getirildi. Doğru mu? Yabancısı olduğu bir madde alemine geldi. Ruh mana aleminden kopmanın şikayetinde. Bu şikayeti giderebilmek için de bize bir yol lazımdı. Allah Azze ve Celle ruhun bu şikayetini giderebilmek için o yolu uykuyla, yani rüya vasıtasıyla bizlere ikram etmiş oldu. Enteresan bir hadise. Şimdi ikinci konuya geçebilirim isterseniz. Rüya nedir? Biraz rüyanın ve uykunun kıymetini, ehemmiyetini, belki de mahiyetini anlatmak istedim. Herhalde kafamızda biraz yer etti değil mi? Çünkü hep kafamızda uyku mistik bir şey, rüya mistik bir şey. Bence bugün bu kalkacak. Yani rüya dedin, rüyamda bunu gördüm diye hiç mana veremediğimiz, Allah'ın bir adetullahını okuyamadığımız bir hadise. Bence bugün bu kalkacak. O yüzden biraz dikkatli dinlesek iyi olabilir dersi. Şimdi biraz rüyayı tanımlayalım. Rüya, ruhiyet kökünden geliyor. Ruhiyet ne demek? Ruhiyet görmek demek. Uyku esnasında zihne tasvirler düştüğünden dolayı düş görmekte demişler. Öyle diyorlar değil mi? Düş görmek. Bence rüya deyince tasvir, suret, bu kelimeleri ömrünüz boyunca unutmayın. Çünkü rüyada Allah Azze ve Celle'nin musavvir ismi, suret veren ismi çok tecelli ediyor. Tekrar edeyim, rüyada Allah'ın, buyurun, musavvir ismi, suret veren ismi çok tecelli ediyor. Çünkü rüyalar alemi görüntüler alemidir, imaj alemidir, suretler alemidir. Suretler vardır ama vücutlar yoktur. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden tekrar edeyim, rüya alemi dediğimiz, birazdan konuşacağımız alemlere Allah'ın en çok tecelli eden ismi musavvir ismidir. Rüyaları elektromanyetik dalgalarla ölçmeyi denemişler. En uzun rüya birkaç saniye diyen var.
3 dakika diyen var, 5 dakika diyen var. Ben 20 dakikaya kadar gördüm. Neyi tespit edersek edelim gene de çok kısa değil mi? Yani 8 saatlik bir uykuda tam REM uykusu dönemine geçtiğinde en fazla gördüğün rüya birkaç dakika. Ve birazdan dediğim gibi anlamını tam anlayacağız yani. Rüya aleminin daha gerçekçi bir alem olduğunu anlayacağız. Bence cennet tasvirlerini anlamanın yolu da rüyaları anlamaktan geçiyor. Çünkü 20 dakikalık rüyada 20 farklı mekana gidiyorsun. Doğru mu? Buna tayyi mekan deniyor. Mekanların katlanması. Tayyi mekan yani mekanların katlanması. Şimdi bu cennet tasviri mi değil mi? Yani cennette yaşayacağımız bir güzellik, istediğim zaman istediğim mekan bu değil mi yani? Demek ki bunun manasını anlayabileceğim bir yer rüyayı da anlama meselesi. Rüyada gerçek alemdeki 20 dakika 20 yılı yaşayan oldu mu hiç içinde? Çocuktum, büyüdüm, yaşlandım, öldüğümü gördüm. 20 yıl 30 yıl yaşadın değil mi? Bu da bastı zaman. Zamanın genişlemesi. Görüyor musunuz? Yani bizim gayb aleminde en çok anlayacağımız iki argümanı tam böyle antrenman yapmanın yeri neresi? Rüya alemi. Yani çok kıymetli bir mesele. Farkında mısınız? Ben çocukluğumda da şunu diyordum. Bence misal alemini, rüya alemini anlayan birisi ahireti çok iyi anlar diyordum. Hala da aynı düşüncedeyim. Birlikte bakalım acaba öyle fayda verecek mi bize? Tayyi mekan yani mekanın katlanması, bastı zaman yani zamanın genişlemesi. Bu iki kavramda oturdu diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Şimdi rüyada biz kayıtlardan kurtuluyoruz öyle değil mi? Ruh, zaman ve mekan kavramını farklı bir alemde yaşıyor. Az önce bu iki kavramı konuştum. Tayyi mekan dedim. Mekanın katlanması ve bastı zaman dedim. Zamanın genişlemesi. Ruh ikisinin de yaşıyor burada değil mi? Yoksa veriler enteresan. Rüyada 3 dakika diyor, 4 dakika diyor. Ya ben 40K gerçekliğinde rüyalar yaşıyorum ve çok uzun süreçli rüyalar yaşıyorum. Demek ki rüyada zaman ve mekan kendi kavramını yitiriyor. Ruh enteresan bir hal alıyor demek ki. Yani kayıtlardan kurtuluyor. Ne demek? Sınırlardan kurtuluyor. Ama bedeni terk ediyor şeklinde sınırlardan kurtuluyor değil. Şöyle bir şişe gül yağını düşünelim. Şuraya koyalım. Ben o gül yağının kapağını açsam kokusunu herkes duyar mı burada? Duyar. Peki gül yağı nerededir? Şişededir. Tekrar ediyorum. Gül yağı şişeyi terk etmedi. Ama kapağını açınca kayıtlardan kurtuldu ve bütün odaya yayıldı. İşte buna ıtlak-ı ruh deniyor. Yani gül yağı imbisat ettiği gibi aynı kabiliyet ruhumda da buyurun vardır. Geceleyin şişenin kapağı açılır, ruh serbest kalır. Hatta o kadar kalır ki bazen mazi, müstakbel ve hali aynı zamanda görebilecek mertebelere ulaşır. Yani zaman onun için relatif olur. Öyle olmuyor mu? Rüyamda gördüm, 3 gün sonra yaşadım. Hiç mi duymadık? Duyduk değil mi? Demek ki enteresan bir hal. Tekrar edeyim, ruh bedeni terk ediyor şeklinde değil, gül yağı şeklinde. Doğru mu? Hala şişenin içinde ama imbisat ediyor, genişliyor ve bütün odaya da aynı zamanda yayılıyor. Oturdu mu acaba? Ruhun bu özelliklerini tanımlamamız bence önemli olur. Rüya, fizik ve metafizik alemleri arasındaki çok sırlı ilişkilerden birisidir. İnsan bir aleme açılınca diğer bir aleme kapanır. Şimdi biz müşahede alemine kapanıyoruz. Bu arada müşahede, şahit olunan alem ne demek? Dünya, dünya. Müşahede ne demek? Dünya. Şehadet alemi ne demek? Dünya. Bu kelimeleri de oturtalım. İnsan müşahede alemine kapanırsa hangi aleme açılıyor? Rüya alemine açılıyor. Dikkat edin. Gözsüz görüyorsun. Dilsiz konuşuyorsun. Kulaksız işitiyorsun. Yani ruhun bütün özelliklerini nerede anladım yine? Yine rüyada anladım. Farkında mısınız? Uyuyan rüya görür, oda genişler, coğrafya genişler, alem değişir. Hatta belki gider Kabe'de tavaf yapar. Umre'den dönünce devam etmiyor mu rüyada tavaflarınız? Ben desem ki hangisi daha gerçek? Bence bu dersten sonra kafası karışır insanın hangisi daha gerçek. Şimdi dünyada Umre'ye gitsen ne yapacaksın? Pasaport, otel ayarla, uçak bileti, bavul ayarla, servise bin buradan havaalanına git değil mi? Bir sürü dert ama koltukta adam uyuyor. Nereye gitmiş? Kabe'ye. Adam bir uyandırıyorsun diyor ki ne elliyorsun ya? Tavaf yapıyordum ne güzel diyor mu demiyor mu? Ama neredesin aslında? Koltuktasın. Nasıl oluyor bu? Demek ki maddiyattan çıkıp maneviyata yaklaşırsan mesafede yok, uzak yakında yok, büyük küçük de yok. Artık maddi alemin kayıtları orada yok. Şimdi uyku için yarı ölüm diyorlar değil mi? Yalandan ölümle Kabe'ye giden. Gittiniz mi rüyanızda hiç Kabe'ye? Tavaf yaptınız mı? Bak. Yalandan ölümle Kabe'ye giden hakiki ölümle cennete gidemez mi? Nerede anladık yine bunu? Rüyada. Birisini uyku götürdü, öbürünü ne götürdü? Onu da Azrail Aleyhisselam götürdü. Ne farkı var? Şimdi bu ölümün hakikatini anlamayanlar bir kez ölmüşler. Ölümün hakikatini anlayanlar, uykunun hakikatini anlayanlar, ölümün ne olduğunu her gün yaşamışlar. Hatta Zümer'de geçiyor. Ya biz hep kabir gibi düşünüyoruz ama rüyanın yatakla alakası var mı? Nasıl rüyanın yatakla alakası yoksa ölümün de kabirle bir alakası yok. Şimdi Zümer 42.
Allah ölenlerin ruhlarını ölüm anında alır. Ölmeyenlerin ruhlarını da uykularında alır. Sonra ölümüne hükmettiğini tutar, diğerlerini de belli bir süreye kadar geri gönderir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okur, ondan sonra da şunu söyler. Uyku ölümün küçük kardeşidir. Yani benim ölümü en iyi anlayabileceğim temaşagah neresi? Uyku, farkında mısınız? Yani uykuda trans haline gidiyorsun, başka bir aleme geçiyorsun. Görmüyorsun, duymuyorsun, cevap vermiyorsun. Ölüm nasıl? Aynı mı? Bakın, farkında mısın? Aynı. Ölen cevap verebiliyor mu, duyabiliyor mu? Yok. Uykunun mekanizması ile ölümün mekanizması çok aynı. Her uyuduğunda ölüyor, her uyandığında diriliyor. Tekrar söyleyeyim. Ölümü ezbere bilen birisi hayatında bir defa ölür. Ama ölümün hakikatini bilen birisi her gece ölebiliyor. Çünkü yarı ölüm. Var mı problem? O zaman 3. konuya geçelim. Misal alemi. Nasıl gidiyoruz? Ya şunu istemiyorum, hani dersten çıkınca böyle mistik bir şey kafada kalsın değil. Allah'ın adetullahıyla Allah'ı tanıyalım. Mesele çok önemli yani. Biz bir şey olduğunda Allah zaten yapar. Ya Allah zaten yapar. Senin cümlene ihtiyacı yok. Ama sen berberden çıkmış adamın saçını övüyorsun, ne güzel olmuş diyor. Allah'ın bir adetullahını tanıyıp marifetin, liyakatin, kulluğun artması lazım yani. Sen dünyaya Allah'ın ince sanatlarını tanımak, kanunlarını anlamak için gönderildin. Raftaki bütün ürünlerin farklarını bil. Bu 13 lira ama bu 15 lira. Ya onun farkını bil ama adetullahın farkını bilme. Ya burası bence üzücü ve hatta yıkıcı. Orada inşallah Allah gözümüzü açsın. Şimdi rüya ile ilgili birazdan başka konulara gireceğim. Rüya çeşitlerine gireceğim, rüya tabirlerine gireceğim. Ama konunun Alice Harikalar Diyarı'nda kalmaması için benim önce alemleri anlatmam gerekiyor. Çünkü ben gözümü kapadığımda bazı görüntüler görmeye devam ediyorum, değil mi? Hayali kastediyorum. Ben uyuduğumda da görüntüler görmeye devam ediyor muyum? Bunlar çok gerçekçi yani. Evet, laboratuvara sokamıyorum. Ama bunların gerçekliğini inkar edebilen dünyada hiç kimse de yok. Demek ki yani benim ruhumun irtibatta olduğu, yani iç içe alemler silsilesiyim ben. Öyleyiz değil mi? Mesela şu an radyo boyutu da var mı bu ortamda? Var. Isı boyutu var mı? Var. Kehruba boyutu var mı? Var. Mıknatıs boyutu var mı? Var. Cinlerin boyutu var mı? Var. Alem-i ervah boyutu da var mı? Var. Yani şurada cinler düğün yapıyor olabilir değil mi şu an? Yani 1001 boyut aynı içinde yaşıyorum ben dünyada da. Benim ruhum da böyle. Sadece şehadet aleminde değilim. Ama gafletten diğerleri görünmüyor. O yüzden benim alemleri bir tanıtmam gerekiyor. Alemleri şu sırayla birazdan anlayacağız. Ben şu an hangi alemdeydim? Şehadet alemindeyim. Şöyle birazdan uykuya dalar gibi olacağım. Henüz rüyaya girmeden önce semaya kadar geçiş olan yakaza alemine geçeceğim. Yakaza aleminden sonra benim uykum derinleşecek. Ve misal alemi dediğim rüya alemine dalacağım. Ne alemi demiştik ona? Görüntüler. Fotoğraf albümü. O misal alemi de ne biliyor musunuz? Kabir aleminin fragmanı. Yani misal aleminin çok daha gelişmişi de berzah alemi. Yani kabir alemi. Anladınız mı olayı? Şehadet alemindeyim. Şöyle içim geçti. Onu hep yaşamışızdır masada değil mi? Şöyle için geçiyor. Hatta duyularım bile neredeyse açık. O hangi alemde? Yakaza. Sonra ben ne yapacaktım? Uykum ne olacaktı? Derinleşecek. Hangi aleme geçeceğim? Misal, yani fotoğraf albümü, görüntüler alemine geçeceğim. O misal alemi içinde şunu söyledim. O da fragmansa berzah alemi dediğimiz ruhların kabrin olduğu alem de film alemi. Şimdi misal aleminin başlayalım anlatmaya. Elle tutulur, gözle görülür şu yaşadığımız alemin ismi, buyurun, şehadet alemidir. Görülmeyen alemlere ise gayb alemi denilmektedir. Bu derste şunu anlamak bence çok önemli. Bu alemde gördüğümüz çarklar başka bir alem hesabına çalışıyor. Yani şu bilgisayar yazılımının kodlarını çalışıyoruz şu an. Siz görüntüde bir Super Mario oyunu görüyorsunuz. Ama bu ders onun kodlarının yazıldığı ders. Yani asıl müdahaleler burada olmuyor. Kodlarının yapıldığı. Bir askeri harp yapıldığında asıl müdahaleler karargahta yapılıyor değil mi? Komutanların ellerinde. Belki küçücük bir kalem hamleleriyle, küçücük bir pusula göndermeyle yapılıyor. Asıl idarenin, yönetiminin yapıldığı yer gayb alemi, melekut alemi. Yani biz burayı anlayıp bütün problemi burada çözmeye yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu alemde gördüğünüz çarklar gerçek alem, melekut alemi hesabına çalışıyor. Bence inşallah bu derste bu da anlaşılır. Misal alemi ne demek? Tekrar edeyim. Misal görüntü demek, suret demek, yansıma demek. Yani gerçeğin gölgesi değil mi, yansıma? Mesela Hasan, el ele sıkışsak birbirimizin elini hisseder miyiz? Bir sertlik, bir sıcaklık değil mi? Peki aynadaki yansımanın elini tutmaya çalışsam aynı şeyler hisseder miyim? Çünkü gölge, yansıma. Anladınız mı misal ne demek? Örnek vereyim. Rüyada gördüğün şey nedir? Misaldir. Yani hakikatin aynısı değil, temsilidir. Aynanın görüntüsü nedir? Misaldir. Yani kendisi gerçeği değil, yansımasıdır. Misal alemi biraz oturdu mu kafanızda? Misal bu demektir. Şimdi Risale-i Nur'da Barla layıkasında şöyle geçiyor. Alemi misal, alemi ervahla alemi şehadet ortasında bir berzahtır. Bu dünya alemi,
Bu da kabir alemi. Bunun ortasındaki köprüye ne dedi üstad? Misal alemi. Şehadet alemi, bir de kabir alemi var. Bunun ortasını tam bağlantı kuran, köprü kuran alem hangisi? Misal alemi. Nerede gidiyorum misal alemine? Rüyada gidiyorum, hayalde gidiyorum. Anladınız değil mi? Her ikisine birer vecihle benzer diyor. Tekrar edeyim. Şehadet ve gayb alemi arasında köprü oluşturan aleme, buyurun, misal alemi denilir. Dünya ile ahiretin ortasında köprü gibi düşünebilirsiniz. Bu şehadet aleminden daha latiftir. Kabir aleminden de daha kesiftir. Daha serttir yani. Daha böyle somuttur yani. Bu alemlerin, birazdan konuşacağımız alemlerin her birisi dünyadan çok daha güzeldir. Dikkat edin, sadık rüya görünce en yorgun halinizle yatıyorsunuz. Kısacık uyumuşsunuz, dipdiri kalkıyorsunuz. Neden? Ruhun çok güzel bir yerden gıdasını aldı, besinini aldı, yapı taşlarını aldı. Oradan geldi. O yüzden yani çok alemlere geçeceğiz değil mi ileride? Misalden sonra öleceğiz, kabre gireceğiz, berzah alemi var. Ondan sonra oradaki yolculuklar devam edecek. En kötü alemdeyiz şu an. Dünya alemindeyiz. İşte buna aldanan o yüzden oyunu kaybediyor. Misal alemi fotoğraf albümü. Alt başlık. Biraz aynı şeyleri tekrar ediyorsam da bilmediğimiz denklemler olduğu için onlar anlaşılsın diye istiyorum. Yani konu mistik kafamızda kalsın istemiyorum. Allah'ın adetullahlarını tanıyalım istiyorum. O yüzden o cihette dinlersek iyi olur. Misal alemi bir fotoğraf albümüdür. Görüntü vardır ama vücudu yoktur. Bence bu kavram oturdu. Ne diyorsunuz? Fotoğraf albümü kavramı. Alemi misal o zaman hangi alemden beslenir sizce? Şehadet aleminden beslenir. Yani senin misal aleminde gördüğün fotoğraflar nereden alındı? Mesela rüyanda Mehmet'i gördün mü? Gördün. Fotoğrafı hangi alemden? Rüyanda hiç masa gördün mü? Gördün. Nereden aldın fotoğrafını? Şehadet alemi. Rüyanda hiç elma, armut, karpuz gördün mü? Nereden aldın fotoğrafını? Demek ki misal alemi nereden besleniyor? Şehadet aleminden. Gün içinde baktığım her şeyde imgeler biriktiriyorum. Rüyada da o biriktirdiğim imgeler videoya dönüyor. Hatta bir video var ya, rüyalarımın saçmalık seviyesi diyor. İzlediniz mi hiç onu? Bir anda garip bir şey görüyor, garip bir şey görüyor, garip bir şey görüyor. Aynı onun gibi değil mi yani? Çok garip fotoğraflar, imgeler biriktirdiğimiz için ya rüyada da gördüğümüz videolar aynı manasız ve karma karışık geliyor bize. Risale-i Nur'dan bir yer okumak istiyorum. Üstadın bu misal alemini anlatmasıyla ilgili. Gördüm ki alemi misal nihayetsiz fotoğraflar. Niye nihayetsiz fotoğraflar? Çok çekiyor makina. Ve her bir fotoğraf hadsiz hadisat-ı dünyeviyeyi aynı zamanda, demek zaman da yok o alemde, hiç karıştırmayarak alıyor. Görüyor musun? Ben dünyada karıştırıyorum değil mi ya? Az önce elimde su mu vardı, çay mı vardı? Karışıyor. Ama alemi misalde o karışma yok. Çünkü mekan sırası yok. Mekan zamanı yok. Anladınız mı? Karıştırma da yok o yüzden. Günlük yaşadıklarımızı karıştırmadan canlı bir fotoğraf içine alan, yani şunun fotoğrafını bulunduğu ortamla birlikte canlı halde alıyor. Bunu yapan aleme, buyurun, misal alemi denir. Metin biraz uzun. Onun son cümlelerini okuyayım. Eski hatıralarını ve levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinesi olarak bildim diyor. Misal alemi için bu şekilde anlatıyor yani. Alemi misal anladığımız üzere büyük bir fotoğraf albümü. Dünya hayatında her şeyin fotoğrafı çekiliyor. Kaydı nerede? Misal aleminde levhalar suretinde vardır. Mesela gözünüzü kapayıp bir İstanbul'u görmediyseniz Trabzon'u görmediyseniz Diyarbakır'ı bir gözünüzde canlandırabilir misiniz? İstanbul'u gözünüzü kapayıp bir canlandırabilir misiniz? Evet. Şimdi gözümüzü açalım. O şehrin aslı nerede? Şehadet aleminde. Peki siz az önce hangi alemde onun hayalini gördünüz? Ama gördünüz değil mi? Bak, Boğaz Köprüsü'nü gördünüz mü? Trafiği gördünüz. Yemek yediğiniz bir dükkan vardı, orayı gördünüz. Demek ki önceden çektiğin İstanbul'un resmini gözünü kapadığında misal aleminden gittin aldın. Yaşıyoruz bunu yani, öyle değil mi? Misal aleminde böyle binler sinema var. İnsan maneviyatta gelişirse bu alemde gidip asr-ı saadeti yaşar. Bedir Savaşı'na katıldım dese onun doğru olur. Ama öyle bir insansa. Yani bizim gibi avam için değil ama ruhu çok gelişmiş değil mi? Evliyalar, veliler var. Şimdi biz az önce gittik İstanbul'a. Gerçek değil mi? Gözümüzü kapadık, gittik. Biraz daha böyle güzel bir müzik belki açılsa değil mi? Adam biraz daha derine dalsa. Bir arkadaşıyla konuşmasını hatırlayıp gözünden yaş da gelir, doğru mu? Çok gerçekçi bir şey. Gözden yaş getiriyor ya. Ne kadar gerçekçi. Şimdi bunu çok gelişmiş versiyonunu düşündüğünde bir veli asr-ı saadete gidip yani o Bedir'i yaşar mı, yaşayamaz mı? Ben inanıyorum yaşayanların olduğuna. Öyle bir durum. Evet. Şimdi Tekvir suresinde geçen ve ize suhufu nuşirat. Yani ve ize o zaman suhufu defterler nuşirat açıldığı zaman. İşte burada defterden kasıt nedir biliyor musunuz? Misal aleminde biriktirilen fotoğraflara ayet defter diyor. Defterler açıldığı zaman dediği bir yorum.
misal aleminde biriktirilen fotoğraflar nasıl dünya aleminden misal alemine geçti? Oradan da daha gerçekçi surette ahirete doğru devam edecek. Birikilenler. Amellerin ve kelimelerin sadece havada kaybolan ses dalgaları yoktur. Ben konuşuyorum, sadece ortada bir ses dalgası görüyorum ve bunun havada kaybolduğunu zannediyorum. Her birinin manevi bir vücudu vardır ve gelecekte bürüneceği bir sureti vardır. Şu kelimelerin. Bardak, yani bu kelimenin diğer alemlerde vücuda bürünerek devam ediyormuş bunlar. Amellerin ve kelimelerin suret giymesine temessül deniyor. Demek ki bu dünyada konuştuklarım dahil önce misal alemine gidiyor. Oradan da benim cennet ve cehennemimi oluşturan aleme gidiyor. Şimdi şurayı anlamanın vakti geldi. Üstad diyor ki, burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin. Ora nere? Cennet. Elhamdülillah kelimesini nasıl yiyeceğim? Şimdi oldu mu nasıl yiyeceğim? Bunun misal aleminde sureti, cennette de gerçekliği var. Sadece havada kaybolan ses dalgası değil. Fark ettiniz mi olayı? Yine bir yer okuyayım, kafamız açılsın. Çünkü sen gündüz uyanıkken güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Hasan bugün ne güzel olmuşsun dedim. Bunun giydiği suret, rüyamda güzel bir elma, cennette de bir köşk. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Belki yılan yuttum. Sen ne kötü adamsın dedim. Bu kelime misal aleminde hangi kıyafeti giydi? Yılan. Ağzına girdi ve onu yuttun belki de. Cehennemde de kan, irin, zakkum olarak yutuyorsun aynısını. Enteresan değil mi? Bakın adetullah tanıyoruz. Yani senin kalbini kırdım da ne oldu? Atıyorum sana iftira attım da ne oldu? Bir cümle altı üstü. İçimizde de şu var. Ya Allah dilerse bir şey yapar haşa. Ya onu bile sisteme bağlamış. Önce misal aleminde o iyi sözün ya da kötü sözün bir suret giyiyor. Sonra da cennet ya da cehennem aleminde gerçekliğe bürünüyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Sistemi var, farkında mısınız? Bir adetullahı var. Ahiret alemine gönderdiğin her şeyin alemi misalde arşivi var. Arşivler orada, dosyalar, suretler. Cennet cehennemde de gerçek vücut buluyor onlar. Çok enteresan. Demek ki rüya dediğim olay bir cihette ahiret aleminde gerçekleşecek şeylerin dosyalarını da gördüğüm adres. Ruh çıplak kalamaz. Neden kalamaz? Bir kanundur. Mesela burada sigara içilmez kanunu. Bu çıplak halde iş yapmıyor. Kolluk kuvvetleri kıyafetiyle iş yapıyor. Doğru mu? Ruh da çıplak kalamaz. Mutlaka kıyafet giymesi lazım. İlk yaratıldığımız ruhlar aleminde gılaf-ı latif deniyor. Gılaf demek, kılıf demek. Ya şu gözlüğümün kılıfını getirir misin? Niye? Benim gözlüğüm çıplak kalamaz, çizilir. Onun gibi düşün. Burada ruhun giydiği kıyafetle ilişkisi de biraz demir tüple içindeki gaz gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Ruhlar aleminde gılaf-ı latif giyiyor. Dünyaya geldiğinde anne karnında cesedi hem de nasıl dikilip giyiliyor. Ölünce kabirde benim ruhum var, unutmayın. Henüz gerçek bedenime girmedim. Ama ruhum çıplak olamayacağından, buyurun, kıyafet bir elbise giyecek. Ona da bedeni misali deniyor. Öldükten sonra da acbüzzenepten gerçek bedenim toplanacak. Ama bundan çok daha sağlam. Hiç problem yaşamayan atomu, partikülü başka bir şeyden, o da benim gerçek bedenim olacak. Rüyada da ruhun bir şey giymesi gerekir mi, gerekmez mi? Şu anlattığım denkleme göre gerekir. İşte rüyada giydiğine de cesedi necmi diyorlar. Batılılar da astral beden diyor. Hani biraz şey yapan da oluyor değil mi? Kafayı biraz hafif bozabilen de oluyor. İşte gözümü kapadım, şuraya buraya gittim yani. Bu evliyada aslında olabilen bir hal. O gittim ettim dediği de o Batılıların da çok araştırdığı astral bedeni. Yani maneviyatı yükselmiş insanlar demek ki bunun için rüyaya ihtiyaç duymuyor. Birazdan konuşacağız. Alt başlık devam edelim. Misal alemine 3 yolla gidilir. Kamil insanların ruhu bedenine hakim olduğundan misal alemine gitmek için uykuya ihtiyaç duymadıkları zamanlar olur. Ama bizim gibi avam bedeni ruhuna hakim değil. O yüzden ruh alemi misale muhatap olamaz. Ancak beden uykuya girecek. Göz kapanacak, kulak kapanacak. Ondan sonra ancak o aleme geçebilecek. Demek ki misal alemine gitmenin birinci yolu uyku. İkinci yolu yakaza. Birazdan anlatacağım. Yani uykuyla uyanıklık arasındaki bir alemin adıdır. Üçüncü yolunu söyleyen var mı? Az önce İstanbul'a gittik ya. Hayal. Hayalle ilgili yine Risale-i Nur'da geçen bir cümleyi okuyayım. Size lazım olacağını düşünüyorum. Ve alemi misalin vücuduna kat'i delil ve numune kuvve-i hayaliyedir diyor Üstad Hazretleri 30. lemada. Yani alem misale hayal duygusuyla gidileceğini orada vurguluyor. Şurayı tekrar anlatayım. İstanbul'u hayalde canlandırdım. Bence yine yapsanız iyi olur, gözünüzü kapayıp. İstanbul olur, odanız olur, salonunuz olur. Mutfakta yumurta kırarken de yapabilirsiniz. Onun bir misali canlandı zihnimde, dikkat edin. O şehrin aslı şehadet aleminde. Hayaldeki şekli misal aleminde. Misal alemi fotoğraf albümü. Önceden çektiğim İstanbul'un resmini ben oradan çağırdım.
Gördüğümüz her şeyin demek ki bir misali var ama görmediğimiz şeylerin de var. Rüyada gördüğün her insanı gördün mü dünyada? Değil mi? Daha önce hiç görmediğin insan. Dünyada gördüklerini misal aleminde görürsen buna tahayyül deniyor. Dünyada görmediklerini misal aleminde görürsen bu da tasavvur, tasvir. Daha önce gördüklerini birleştirip ortaya yeni bir şey çıkarıyor. Misal alemini bitirdim çok şükür. Yakaza. 4. Yakaza uyanıklık demek. İkaz kelimesi buradan geliyor. Yani seni ikaz ediyorum ne demek? Yani uyanık ol demek. Değil mi? İkaz kelimesi yakazadan geliyor. Uykuda benim ilk geçtiğim alem yakaza. Ondan sonra da geçeceğim alem görüntüler alemi olan misal alemi. Şimdi uyku anı tekrar hatırlayın, hepimiz yaşıyoruz. Sandalyede uyuyakalıyoruz, bir yerde uyuyakalıyoruz. Şöyle bir için geçiyor. Hatta çoğu zaman şuurun açık. Daha henüz rüyaya dalmamışsın ama çok gerçekçi olaylar yaşıyorsun orada. Birazdan onlara da gireceğiz. Şöyle diyorlar, ruhun semaya kadar yükseldiği o evreye yakaza alemi diyorlar. Ondan sonra tekrar hatırlayın. Ruh rüyada derinleşecek, o Inception filmindeki gibi. Rüya içinde rüya gibi yani. İyice derinleşip hangi aleme girecek? Misal alemine girip videoları orada görecek. Şimdi hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz diyor. Alimler burada Efendimiz Aleyhisselam'ın yakazayı daimiye işaret ettiğini buyuruyorlar. Kendisi için. Yakazayı daimi diyorlar. Bu yakaza hali tam tayyi mekan. Yani bastı zamanı burada kullanmaya belki gerek yok. Tam tayyi mekan. Yani öyle bir sahneleri geziyorsun ki odanda gezdiğin oluyor. Başka bölgelerde gezdiğin oluyor. Birazdan o detaylara gireceğiz. Fark ettiniz değil mi? Tekrar edeyim. Şehadet alemindeyim. Biraz uykuya dalıyorum. Yakazaya geçtim. Daha sonra uykum derinleşti. Misale geçtim. Çok üst seviyelere çıktı ya da öldüm. Berzaha geçtim. Kabir alemi yani. Şimdi çok evliya bu yakaza alemine uyumadan geçmişler. Mesela örnek verelim. Celaleddin Suyuti. Kendisi diyor ki yakazaten günde 70 defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile görüşürüm diyor. Ne şekilde görüşüyorlar? Yakazaten. Yani ben o aleme geçmek için şöyle biraz içimin geçmesi gerekirken rivayetlerde geçiyor. Gözü açıkken geçiyorlar kimileri diye geçiyorlar. Neden öyle? Benim kafa gözüme basar deniyor. Kalp gözüme de basiret deniyor. Onların kafa gözleriyle kalp gözleri birlikte çalıştığından dolayı demek ki o kafa gözleri açıkken de o aleme bir geçiş yapabiliyorlar. Hatta fikir ve zikir onların bu cihetteki en büyük iki meselesi diyorlar. Benim kalp gözüm dünyada açık olamıyor çoğu zaman. Rüyayı nereye görüyor? Kalp gözü. Kafamdaki göz, kalbimdeki göz, basiret. Kalp dediğim duygularımın şahı olan latife-i Rabbaniye. Demek rüyayı gören gözün sahibi latife-i Rabbaniye. Rüyanın nerenle görüyorsun? Latife-i Rabbaniyenle. Ondaki kalp gözünün ismi basiret. İşte Evliyaullah'ın basar ve basiret birlikte çalıştıklarından gözleri açıkken de yakazaya girdikleri çok olmuş. Menkıbelerde dinlemişsinizdir yani. Seyda duruyordu birden bir konsantre haline girdi. Değil mi? Nerede? Yani bedeni orada ama kendi orada yok gibi anlatıyorsunuz. Evet, yakazada. Ama bizim gibilerin kalp gözü kapalı olduğundan dolayı ancak uykuda açılıyor. Yani dalma hissi bizim için şart. Yakaza. O dalma hissinin, düşme hissinin olduğu alem hangi alem? Yakaza, yakaza. Rüyada düşme hissi yok, yakaza da var. Nasıl o kadar kolay birden uyanıyorsun? Hangi alemde oldu düşme hissi? Yakazada oldu. Alt başlık gidiyorum. Cinler. Yakaza alem biraz kafanızda oturdu mu? Evet. Bu yakaza aleminin frekansı cinler aleminin frekansıyla aynı diye anlatıyorlar. Yani yakaza aleminin girişi ve çıkışı o arası hangi alem olmuş oluyor o zaman? Cinler alemi olmuş olabiliyor. Demek ki o yakaza esnasında bir cinniye temas edebilirsin, görebilirsin ya da sen göremeyebilirsin ama onlar seni görebilirler. Maneviyatı gelişmemiş kişilerde cinlerin ve şeytanların musallat olduğu alem genellikle bu yakaza alemidir. Hatta şöyle tespitler yapmışlar. Biraz uykudan zor uyanan insanlar oluyor ama ciddi manada zor uyanan. Eğer bir hastalık problemi yoksa yani böyle benim anlattığım neredeyse bir saatte zor uyandırdıkları insanlar oluyorlarmış. Bir hastalık, psikolojik problem olmadan. İşte burada o yakaza aleminden dönüşte bir cinninin de musallat olma ihtimali vardır diye bahsediyorlar. Neden? Çünkü yani cinler hakikat olarak insanlardan daha çirkin olduklarından bir insanda bir suret güzelliği ya da ahlak güzelliği olduğundan meftun olma durumu ve onu bırakmama durumu olabildiğinden dolayı böyle bir yorum yapıyorlar. Çünkü cazibe kanunu diye bir şey var değil mi? Çekicilik kanunu diye bir şey var. Çözümü nedir bunun? Çözümünü yine bunları tespit edenler sünnette bulmuşlar. Yani uyurken bir Kur'an okumak, fıtri şeyleri yemek, odada güzel kokular olması, hatta yastığa güzel kokular sürülmesi.
Şimdi ben bu dersi çalışırken koku meselesinde 24. sözde üstadın meleklerle koku meselesini neden ilişkilendirdiğini ilk kez anladım. Diyordum ki yani melekler güzel kokuyu sever. Güzel ruhlar güzel kokuyu sever. Neden bunu anlatıyor diyordum. Şimdi anladım. Bir önce yeri okuyayım size. Onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan rahiyayı tayyibe ne demek? Güzel kokuya nura yakın dedi. Dikkat ettiniz mi? Hani gül yağını aldım, kapağını açtım, her yere yayıldı. Bu nura yakın bir olaymış. Onların bir nevi gıdalarıdır ki ondan hoşlanıyorlar. Son cümleye dikkat edelim. Evet, ervah-ı tayyibe, revai tayyibeyi sever. Yani güzel ruhlar güzel kokuları sever. Muhalifiyle okuyalım. Kötü ruhlar da çirkin kokuları sever. O yüzden sünnet noktalarındaki yöntemleri denediklerinde insanlar bu uyku meselesini biraz daha rahatladığını görmüşler. O yüzden cinlere bakan bir de frekans uyuşması olabiliyor yakaza aleminde. Alt başlık orada asrın vekili, burada Said Nursi. Şimdi hepimizin bildiği bir cümle var. Bu cümle hadis diye geçen yer de var. Kelam-ı kibar olarak da bildiriliyor. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Yani manası doğru değil mi? Üstad öyle diyor yani. Bu manası doğru diyor. Manası doğru bir şey değil mi? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Şimdi hayatınızda verebileceğiniz en büyük dikkati vermenizi ben öneririm. Çünkü benim kalbime en çok değen, en çok istifade ettiğim yer tam burası. Bence bütün dikkatlerinizi verseniz azdır. Emin olun hayatı değiştiren bir mesele. Ben ölünce uyanacaksam o zaman hakikati gördüğüm zemin dünya değil, ölüm zemini. Bir parça böyle mantıksal çıkarımlar yaparak ilerleyelim. Şimdi adam rüyada, yine aynı konuya geleceğim kafamızda otursun diye, Beytullah'a tavaf ediyor. Birden uyanıyor. Aa, ben Mersin'deyim. Eyvah, uyuyakalmışım diyor. Hakikati ne zaman gördü? Uyanınca. Uykudaydı Beytullah'ta. Bir uyandı. Aa, gerçek değilmiş ya. Neymiş? Rüyaymış. Nerede gördü hakikati? Uyandı, hakikati gördü. Peki şu an ölsen, ölüm zemininde hakikati görsen, orada da şunu diyeceksin. Ben burayı Mersin zannediyordum. Aa, burası ahiretmiş. Aynı cümleyi kullanıyorsun. Güya bir işim vardı. Yemek yerdim. Çoluk çocuğum vardı. Hepsi serapmış. Ölür ve dünyanın rüya, ahiretin ise gerçeklik olduğunu görür. Bence çok açık bir mesele. Ne diyorsunuz? Kişi manen geliştikçe öldükten sonra bütün geçeceği alemleri de rüya yolu ile keşfediyor ve idrak ediyor. Şimdi devam ediyorum. Aynı konudayım. Lütfen kopmayın, dikkati iyi verin. Yakaza kelimesinin anlamı neydi? Uyanıklık. Şimdi ben az önce dedim ki biraz böyle için geçer, o aleme geçersin dedim. Madem biraz içim geçip biraz gözümü kapayınca oraya geçiyorsam, yakazanın ismi neden uyanıklık? Yani biraz uyku olması lazım belki. Ama adı uyanıklık. Çünkü lütfen dikkat edin. Dünya uyku yeri. Biz uyuyunca uyanıyoruz. Bakın, yarı uyku olan rüya yarı uyandırıyor. Tam olanı olan ölüm olunca da hakikat zemini gerçekleşiyor. Tekrar edeyim, dünya bir uyku yeri. Yaşadığımız olay, gördüğümüz semboller rüyalarımızdan çok daha karışık ve yorumlayamıyoruz. Yani başına gelen 100 musibetin 50'sini yorumlayabilen var mı? Bulalım, elini öpelim. Rüyalardan daha karmaşık. Hani az önce demiştim ya, rüyalarımız saçmalık seviyesi diye videolar var ya böyle. Bir anda farklı görüntüler oluyor. Ya burası çok daha üst seviyesi. Rüya uyku yeri. Biz uyuyunca uyanmış oluyoruz. Çünkü yakaza alemi çok daha gerçek. Misal alemi çok çok daha gerçek. Berzah dediğimiz kabir alemi ise gerçekliğin ta kendisi. Zaten sonraki alemler uyanıklığın dereceleri. Bir soru sorayım. Cennette neden uyku yok? El cevap, çünkü uyanıksın. Dünyada neden uyku var? Çünkü uykudayız. Uyanmaya ihtiyacımız var. Ve uyanmayı yaşadığım evre derecelerine göre yakaza, misal, berzah. Uyanıklığın ta kendileri. Dünyanın uyku olduğu aklınıza ve kalbinize yerleşti mi? Devam ediyorum, hiç bozmayın. Çok önemli mesele. Said Nursi Hazretlerine göre uyku hali dünyadır. Tam uyku halidir. Gaflet kelimesini neden bu kadar sık kullandığını anladık. Rüyadasınız diyor. Hakiki uyanıklık da özellikle sadık rüyalar diyor Üstad Hazretleri. Birazdan oraya da geçeceğiz. Dünya uyku, rüya da yakaza, yani uyanıklık. Demek ki ben rüyada uyanıyorum. Doğru oldu mu cümle? Dünya uyku yeri ise rüyada da uyanıyorum. Şimdi hayatımda çok önemli yeri olan Üstad'ın birkaç cümlesini okuyacağım. Çok dikkatli dinlerseniz kafanızda bu dünyanın keşmekeşiyle ilgili çok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Çok karmaşıklık huzur bulacak. Yani ruhun asude olacağı bir mesele gerçekten. Lemaat'te geçiyor. Oradan bir parça aldım sadece. Sözlerde Lemaat'te. Ben de birden uyandım. Üstad Hazretleri nerede? Bir sadık rüyada. Bu zaten cümle o uzun metnin en sonu. Sadık rüyayı görüyor. En sonunda ne olması lazım? Uyanması. Onu söylüyor. Ben de birden uyandım. Belki yakaza ile yeni yattım. Yani şimdi sen beni uyandı gördün ama ben dünyaya geldiğim için aslında uykuya daldım. Anladınız mı? Rüyadan uyandım ama dünyaya geldiğim için aslında, buyurun,
Uyudum. Ben yeni uyudum. Çünkü manevi halim kapandı. Sadık rüyada manevi halim açık mıydı? Açık. Dünyaya geldiğimde kapandı mı? Çünkü rüyadır. Aynı cümleyi tekrar edecek. Dikkat edin. Rüya bir nevi yakazadır. Yani rüya hali gerçek uyanıklıktır. Ve devam ediyor. Orada asrın vekili, burada Said Nursi diye devam ediyor. Devam ediyorum. Ben uykuda uyanığım. Uyanıkken de uykudayım. Fark ettiniz mi? Matrix filminde uyuyanlar kendini uyanık zannediyor değil mi? İnan aynı dünyadaki halimizin hiçbir farkı yok. Asıl uyku yerim buraya geldiğim hal. Üstad bunu vurgulayarak şunu söylüyor. Lütfen dikkat edin. Rüya beni uyandırdı diyor. Gerçek alem. Bir şeyin sahte olduğunu neyi görünce anlarsın? Gerçeğini. Biz yıllarca mahallede glikozlu tatlı yerdik. Bir gün Antep'teki o meşhur tatlı damağıma değdi. Dedim ki ya biz plastik yiyormuşuz dedim ya. Gerçeğini gördüğüm anda sahtesini hemen anladım. Gerçeğini rüyada görünce rüya beni uyandırdı. Asıl uyku ve rüya halinin dünya olduğunu gördüm diyor. Dikkat edin, gördüğümüz hiçbir olayı neredeyse yorumlayamıyoruz. Ya hiç ruha uygun haller değil. Birden evde kavga çıkıyor. Tek diyebildiğimiz sabret. Birden bir arkadaşımız vefat ediyor. Tek diyebildiğimiz ahirete göçtü. Birden hastalık geçiriyorum. 2 hafta yataktayım. Tek dediğim Allah şifa versin. Ya hiç yorum yok, farkında mısın? Ya hiç gerçeklik değil. Buradaki bütün keşmekeşi misal aleminde bir tabloda görsek, ya böyle çok düzenli bir resim, belki o kadar düzenli ki tek renk, belki kırmızı göreceğiz. O kadar buradaki karmaşanın orada belirginliği var. O kadar hem de. Anladın mı? Burası çok karmaşık. Çünkü rüya uyku burası. Ama o alemler kişinin velayetine göre, yani Allah Azze ve Celle'ye yakınlığına göre çok belirgin bir hal alıyor. Yani burada 5 yıl boyunca yaşadıklarını düşün. Kavga ettin, hastalandın, iş değiştirdin, çocuğun hastalandı, evinde problem çıktı, su borusu patladı. Keşmekeş mi? Ya bu ahirette şöyle, bu gömlek resmi. Yani bu kadar net bir resim o. Ve çok sanatlı bir resim. Ama göremiyoruz, uykuda olduğumuz için göremiyoruz. Ya Allah'ın böyle haşa tesadüf gibi her şeyi yaratması mantıklı geliyor mu size? Bunların mana aleminde ya belki o kadar net ki Hasan. Sadece bu kırmızı diyeceğiz. Yani o kadar net bir tablo. O yüzden zahirde çirkin gibi gözüken her şeyin melekuttaki hali güzeldir. O yüzden güzeldir. Tarifsiz bir desen var. Ama uykuda dünyadayım. O yüzden göremiyorum. Yani bu dünya dediğin aslında rüyaların yapıldığı malzemeden burası. Yani uyanmak lazım mutlaka. Uykuda giden kaybeder. Kafanıza oturdu mu? Devam ediyorum. Dikkatlerinizi çok verin, olur mu? Üstad Hazretleri bunun üstüne Mesnevi Nuriye Habbe'de ben aydınlandım, uyandım diyenlere de eleştiri yapıyor. Diyor ki siz aslında aydınlandım derken daha derin bir uykuya girdiniz diyor. Uykunun kalın perdesine geçtiniz diyor. Ufak bir yer okuyorum. Anladınız değil mi? Ya ben bu dünyanın işini çözdüm diyenler var değil mi? Ne uğraşıyorsun ahiret işleriyle diyenler var. Dünya işleri daha önemli, asıl onları öncellemek lazım diyenler var. Anormal bir hataya gidiyoruz. Çok daha kalın uykuya geçiliyor. Üstad Hazretleri bunları savunanlara cevabı çok şaşırtıcı. Onların misali rüyasında güya uyanıp rüyasını halka hikaye eden naim meseledir. Rüyada güya uyandım da rüyamı anlatıyorum. Halbuki rüyasında onun intibahı uykunun hafif perdesinden derin ve kalın bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Bir insan rüyada uyandığını görüyorsa daha ince bir perdeye değil, rüyanın daha kalın perdesine geçtiğinin alametidir. Bu Inception filminden hayal edin. Böyle bir naim ölü gibidir. Yarı buçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir? Yani insan rüyanın içinde uyanıp birisine bir şey anlatsa bu daha derin uykuya girdiğini gösterir diye dünyayı gerçek sananları eleştiriyor. Devam ediyorum aynı konuda derinleşmeye. Şimdi 18. mektuptan 2 çoban meselesi vardı, hatırlarsınız. Çok önemli, çok önemli. Bir zaman ehli kalp 2 çoban varmış. Kalpleri çalışan, basiretleri, latife-i Rabbaniyeleri çalışan çoban. Kendileri ağaç kasesine süt sağıp yanlarına bıraktılar. Odamda süt var. Kaval tabir ettikleri düdüklerini o süt kasesinin üzerine uzatmışlardı. Sütüm, kavalım. Birisi uykum geldi deyip yatar. Çobanların biri ne yapıyor? Yatıyor. Ötekisi yatana dikkat eder. Bakar ki sinek gibi bir şey yatanın burnundan çıkıp, herhalde ruhu mu acaba temsil ediyor? Süt kasesine bakıyor. Yani ben misale gitmeden önce odamdaki eşyalarla çok alakadarım. Konu o. Bakar ki sinek gibi bir şey yatanın burnundan çıkıp süt kasesine bakıyor. Ve sonra kaval içine girer, öbür ucundan çıkar, gider bir geven altındaki deliğe girip kaybolur. Bir zaman sonra yine o şey döner, yine kavaldan geçer, yatanın burnuna girer, o da uyanır. Ruh gezdi ve geldi.
Der ki ey arkadaş acip bir rüya gördüm. Uyandı rüyasını anlatıyor diğer çobana. O da der Allah hayretsin nedir? Der ki sütten bir deniz gördüm. O sinek için sütten bir deniz. Üstünde acip bir köprü uzanmış. Nedir o? Kaval. O köprünün üstü kapalı pencereliydi. Delikleri var ya. Ben o köprüden geçtiğim bir meşelik gördüm ki başları hep sivri. Onun altında bir mağara gördüm, içine girdim, altın dolu bir hazine gördüm. Acaba tabiri nedir? Uyanık arkadaşı dedi. Bunlar ehli kalp, unutmayın. Gördüğün süt denizi şu ağaç çanaktır. Odamızdaki şey. O köprü de şu kavalımızdır. O başı sivri meşelik de şu gevendir. O mağara da şu küçük deliktir. İşte kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim. Kazmayı getirir, o gevenin altını kazdılar. İkisine de dünyada mesut edecek kadar altınları buldular. Gerçekten hazinenin yerini bulmuş. Rüyaya geçmeden önce ruh ilk olarak odanın içerisindeki eşyaları yorumlar. Fark ettiniz mi? Gördüğü eşyaları alıp misal alemine götürecek ve orada bir yorum yapacak orada. O yüzden bizim odamızın hali de misal aleminde bir hakikati gösterir. Yani senin gerçekte odan dağınıktır. Misal aleminde sen bir savaş görürsün. Ama orası gerçeklik olduğundan senin odanın dağınıklığı gerçekten bir savaştır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin birçok ismine aykırılıktır odandaki dağınıklık, kirlilik. Öyle mi? O yüzden bir insanın yani eşyaların düzeni ve temizliği bile ruhu için inanılmaz önem arz ediyor. Yani bizim ruhumuzdaki bazı problemler gerçeklik alemine geçerken odamızdaki dağınıklıkların misallerini dağınık şekilde götürdüğümüzden de kaynaklı olabilir. Bunu denemişler. Kabus gören insanların odalarından bazı nesneleri çıkarmışlar ve bunlar çözülmüş. Yani masum gözüken dağınıklıklar misal aleminde bir savaş sebebi olabilir. Çünkü Allah'ın birçok ismine aykırı meseleler. Allah'ın veli kulları hangisine denk gelseniz şu cümleyi duyarsınız ondan. Dolabı dağınık olanın ruhu da aynıdır. Fark ettiniz mi niye olduğunu? Bir de araba dağınıklığını düşün. Ruh oralardan demek ki düzelmeye başlayacak. Şimdi Bakara suresinde diyor ki olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayır olur. Nasıl oluyor? Zahirde hoşlanmadığım bir şey ama rüya aleminde çok güzel bir tasviri var. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur, siz bilmezsiniz Allah bilir diyor. Suret ile mana arasındaki ilişkiyi kuramadığımız için ızdırap çekiyoruz. Mesela şimdi iş yerinde problemler olsa, 3 işçi Allah muhafaza başına bir şey geldi. Mal gönderdiğin adamlar ödeme yapmadı. Nasıl sureti? Berbat durumda. Ama biz şunu söyledik. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Yani ben gayba iman ediyorum. Asıl gerçekliğin orada olduğuna inanıyorum dedik değil mi? Yani gerçeklik bu dünya değil, burası illüzyon. Asıl gerçeklik gayb olduğunu söyledik. Fizik alemde gördüğümüz birçok şeyin hakikatleri misal alemindedir. Orada gerçek hayattan daha ciddi bir doku vardır. Ne zaman manen terakki edip buranın uyku, bu karmaşanın gerçek olmadığını, o gerçeklikleri tanıyıp anlarsak dünyada da çok huzurlu nefes alacağız. Yani uykuda da. Deyip yakazayı bitiriyorum. Rüya çeşitlerine girmeden önce ifrat ve tefriti anlatmam lazım. İfrat ne demek hatırlıyor musunuz kelime olarak? Bir şeyde aşırıya gitmek demek. Mesela haşa Hazreti Ali'yi peygamber yerine koymak ne olur? İfrat olur. Tefrit ne demek? Bir şeye olması gerekenden daha az değer vermek demek. Mesela haşa Hazreti Ali'yi asker arkadaşı gibi görmek ne olur? Tefrit olur. Vasat ne demek? Onu konumunda görmek demek. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i tam konumunda görüp sevmeye o da vasat deniyor. İfrat, tefrit, vasat. Vasat orta yol demek değildir. Bakın bunu iyi anlamamız lazım. Yani soğuk suyla sıcak suyu karıştırdım ve ılık su çıktı. Vasat bu demek değildir. Vasat olması gereken doğru demektir. Vasatı doğruyu bulduktan sonra insan doğruda aşırıya gidebilir. Burada önemli olan o çizgiyi yakalamak. Buna vasat deniyor. Yani bir şeyi az yapmak falan. Bu vasat değil. Vasat doğru olan demektir. Şimdi bu üçünü rüya için konuşalım. Birincisi rüyada ifrat. Yani rüyada aşırıya gitmek. Bazı insanlar rüyaları olması gerekenin ötesinde görür. İşleri güçleri rüyadır. Bu da bütün dengeleri bozar. Maalesef bizim toplumumuzda çok var. Bize gelen mesajları falan görseniz, rüya ile ilgili bir video atıldığında görseniz zaten anlarsınız o noktada. Bir insanla konuşurken ayet dersin, hadis dersin bir tepki yok. Birden rüyamda şunu gördüm dediğin anda duygular şelale. Yani burada bir insanın rüyayı önemseyip biraz duygulanması belki bunda bir sorun yok ama kitap ve sünnet sende heyecan uyandırmıyor, rüya uyandırıyor. Sorun burada. Senin ayarların bozulmuş yani o noktada. Senin belirleyicin eğer rüya olduysa bunun adına ifrat deniyor. Neden? Çünkü rüyada bir bağlayıcılık yoktur. Kur'an ve sünnette ise bağlayıcılık vardır. Yani senin hangisi daha çok gündeminde olması gerekiyor? Bu yatıp kalkıp rüya anlatanların biraz derdi. İşte tefsir okumayayım, dertlenmeye ihtiyacım yok. Rüya, tatlı rüyalar geliyor, oradan biraz yırtayım şeklindedir. Ama şeytan bunları rüya yoluyla çok güzel kullanmayı sever. Neden? Böylelerine şeytan dinden çık demez. Ama dinin etrafında dolaştırır. Tekrar söyleyeyim.
Bu şekilde dengeyi bozanlar için, ifratta olanlar için şeytan dinden çık demez ama dinin etrafında dolaştırır. Hala namazı yoktur ama kapı kapı tabirci başı arar. Yani rüyayı tabir edecek birisini arar. Bulduğunda da işte rüyamda gördüm bana cennet verildi. Ben de rüyamda gördüm senin malın da bana verildi. Yani rüya bu kadar sahiciyse değil mi buradan başlayalım desen o topa da girmezler. Buna ifrat deniyor. İkinci adımımız rüyada tefrit, yani gereğinden aşağı kalması. Rüya kapısını açtığında insanların suistimal edeceği bir şey mi? Evet, ama bu yüzden rüya yok sayılacak bir şey değildir. Çünkü rüya bir nimettir ve bunu görmezden gelemeyiz. Büyük bir nimettir hem de. Sanki suistimal edilmeyen bir şey kaldı mı? Mesela ahir zamanda insanların kıymetle beklediği meseleler vardır. Birisi Mehdi'dir, birisi Hazreti İsa'dır. Şimdi baktığında her mahallede bir Mehdi var, bir Hazreti İsa var. Doğru mu? Öyle yani maalesef, yani egodan kaynaklı, yani insan işte birileri benimle ilgilensin manyaklığından dolayı böyle iddialarda bu. Ego problemi yine yani. Ego böyle aklı da yetmeyecek seviyede saçma noktalara geliyor. İşte benim bir marifetim yok, işte böyleyim, bari insanlara biraz dikkatini çekeyim falan. Her mahallede bir tane var yani gerçekten. Çok piyasası sağlam yani. Bol çıkıyor Mehdi'den, değil mi? Hazreti İsa'dan, Hazreti Mesih'ten bol bir piyasası var. Belki en fazla suistimal edilen iki kavramı konuştuk. Ama ben ahir zamanda ikisinin de geleceğine inanıyorum. Bu yüzden de ben inancımı mı bozayım? Hayır. Yani çok suistimal ediliyor, evet. Ama bu yüzden bu kavramları boş verin, yok böyle kavramlar desem ne olur? Bu sefer de tefritte bulunmuş olurum. Şunu vurgulayayım. Burada tek suçlu suistimal eden insanlar değil. Suistimal edilenler zaten buna sebep olan insanlar. Benim gözümde biraz öyle. Ya o kadar saçma sapan rüyalar, meseleler, kafasından geçen hayaller konuşulup kapı kapı geziyor ki. Yani yanlış bir yola gideceğini bilmesine rağmen ısrarla ve inatla o kapıyı çalmaya devam ediyorlar. O yüzden suistimal eden ne kadar mücrimse suistimal ettiren de kendisini benim gözümde aynı seviyede mücrimdir. Bence toplum biraz bu nazarla baktığında da birçok şeyler çözülecektir diye düşünüyorum. Geldik 3'e. 3'e ne demiştik? Vasat ne demek? Doğru olan demek. Bu doğru olan vasat rüyayı anlatmam için size rüyanın çeşitlerini anlatmam lazım. 6'ya geçtik. Rüyanın çeşitleri. 1. Şeytani ve nefsani. Rüya çeşitlerinin 3 kategoride ele alındığını görürseniz şaşırmayın. Nefsani, şeytani, sadık rüya. Ama Üstad Hazretleri 2 kategoride almış. Nefsani ve şeytani rüyaları edgâs-ı ehlam diye karma karışık rüyalar olarak tek kategoride almış. 28. mektup 1. mesele 4.'sü dediğim bölümü okursanız orada Üstad Hazretleri çok detaylı bu meseleyi anlatıyor. Edgâs-ı ehlam diyor. Hem nefsani hem şeytani rüyaya. Bu noktada öncelikle bir şeyler bahsedeyim. Tekrar ediyorum. Hem nefsani hem şeytani rüyaların ortak adı karışık rüyalardır. Ne deniyor buna? Edgâs-ı ehlam. Yani karma karışık rüyalar demektir. Yusuf suresinde geçen ifadedir bu ifade. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu karmaşık rüyalar tabire değmez. Üstadın cümleleri manası varsa bile ehemmiyeti yok diyor. Yani bu bahsettiğim 2 sınıf rüya ne tabir, ne anlatma, ne önemseme, zerre kadar hiçbir şeye değmiyor. Önce bir şey anlatayım. Bu tür karmaşık rüyalara hulüm de demişler. Hulüm. İhtilam kelimesi de buradan gelmektedir. Affedersiniz, rüyalanma denilen ihtilam dediğimiz hadise o kelime de buradan gelmektedir. Ben olayı bir anlatayım. İfade Yusuf 44'te geçmektedir. Mısır kralı bir rüya görür. Rüyamda 7 cılız inek, 7 semiz ineği yiyip bitirir. 7 dolgun başak ve 7 kuru başak gördüm. Rüya tabirini biliyorsanız yapın diye. İn kuntum ve rüya tabirun. Yani eğer rüyayı tabir ediyorsanız diye yanındaki yardımcılara söylüyor Mısır kralı. Yanındaki rüya yorumcuları da diyor ki bunlar karma karışık düşlerdir diyor. Kralın rüyasına diyor edgâs-ı ehlam diye. Biz böyle düşlerin yolumunu bilenlerden değiliz diyor. Daha önce zindanda olan bir görevli var. O üzüm meselesinden hatırlar mısınız? Hani rüyamda üzüm gördüm. Şimdi anlatsam uzun çeker. O kişi sonra Yusuf peygamber onun önce tevhide davet ediyor. Sonra rüyasını tabir ediyor. Sarayda çok daha büyük bir vazife alacaksın diyor. Adam zindandan çıkıyor, sarayda büyük vazife alıyor. İşte o adam diyor ki zindanda rüya tabirini çok iyi bilen birisi var. Beni zindana gönderin, ben ona tabir ettireyim diyor. Yusuf peygamberi söylüyor. Gidiyor, zindana gönderiliyor. Yusuf peygambere anlatıyor. Yusuf peygamber diyor ki 7 yıl bolluk yaşayacaksınız, 7 yılda kıtlık yaşayacaksınız. Ve bu olay Yusuf peygamberin zindandan çıkmasına vesile oluyor. Yani karma karışık rüyalar tabirinin geldiği meseleyi size anlatmış oldum. Edgâs-ı ehlam. Hem şeytani hem nefsani rüyalar karma karışık rüyalardır. Tabire değmezler. Ehemmiyeti varsa bile tabire gerek yok. Anladınız mı? Hiç kıymeti yok yani o noktada. Alt başlık şeytani rüya nedir? Diğer ismi kabustur. Şeytan bu tür rüyalara neden girer, şeytani rüyalara? Kişiye üzüntü verir, korku verir, fütür verir. Anladınız mı? Yani dünyadaki yaşantısını zor bir hale getirecek. Özellikle imana bakan noktalarda. Mesela namaza niyetlendin.
Rüyana yatıyorsun, iş yerindeki arkadaşların seninle dalga geçtiğini görüyorsun. Ne rüyası bu? Şeytani rüya. Nereden anladın? Sana ümidini kırıyor, fütür vermeye çalışıyor. Fark ettiniz mi? Mesela rüyanda eşinle ilgili olumsuzluklar gördün. Görmeyen var mı? Rüyanda üst üste hanımınla kavgalar gösterir ve uyandığında biraz psikolojin de bozuk halde uyanırsın. Ve gerçekten bütün gün boyunca hanımınla kavga edersin. Sebep ne oldu buna? Rüya. O zaman hangi rüya? Şeytan rüya. Farkında mısınız? Hep dünyanın karmakarışık bir hale getiriyor. Bu sebepten dolayı eskiden tasavvufta bir mürit rüya gördüğünde 3 gün içinde şeyhine anlatması mecburmuş. Neden mecbur? Şeytan onu avlamasın diye. Çünkü şu vakalar yaşanmış. Rüya görmüş, sen seçilmiş Mehdi'sin denilmiş rüyasında. Rüya görmüş, rüyamda filanca zat bana şeyhlik verdi, kendi cemiyetimi oluşturmaya yetki verdi. Yani o güzelliği bölmek istiyor asıl amaç. Rüya görmüş, rüyamda gördüm artık namaza ihtiyacım yokmuş. Özellikle Şah-ı Geylani Hazretleri'nin bununla ilgili bir rüyası var. Şeytanın onunla ilgili bir araştırıp bakarsınız. Yani şeytanın orada girmeyeceği rol o kişinin yolunu bozmak veya yaptığı güzelliklere fütür getirmek için yapmayacağı bir şey yok. Onu söylemek istedim. Nefsani rüya nedir? Diğer ismi hülyadır. Neden böyle sizce? Hayalden çok beslendiği için. Yani nefsani rüyanın olayı şu. Gündüz neyle meşgulsen gece onu görürsün. Anladınız değil mi neden hülya olduğunu? Hayallerden besleniyor. Gündüz neyle meşgulsen gece onu görürsün. Yani zihni meşguliyetten kaynaklı şuur altı muktesebatını kullanarak gözüken rüyalara buyurun nefsani rüyalar deniyor. Örnek vereyim. Akşama kadar iddia oynarsın rüyanda kaleci olmuşsun. Nefsani rüya. Sınavı yaklaşan bir talebe rüyasında bile soru çekiyordu, çözüyordur. Ne? Yine nefsani rüya. Akşama kadar film izlersin, rüyanda kendini helikopterden atlarken görürsün. İşte film gibi yaşıyordun, gece rüyanda film oldu. Nefsani rüyada nefis ihtiyaçlarını da dile getirebilir. Yani gece şırdanla mumbar yedin. Rüyanda susadın, ne göreceksin? Şelale göreceksin. Doğru mu? Nefsani rüya. Daha sonra ihtilam meselesini az önce anlatmıştım. Bu da nefsani rüya diyen çoktur. Çünkü cismani bir ihtiyaca bir menfez açılmıştır. O yüzden nefsani rüyadır diyenler vardır. Nefsani rüyalar maneviyatta gelişmiş ruhlar için nefsin arızalarını doktor gibi iyileştirme olayıdır. Maneviyatta gelişmiş ruhlar nefsani rüyalarını kullanıp kendilerine doktorluk yaparlar. Örnek vereyim anlayacaksınız. Şimdi bastırılmış duygular, psikolojik sorunlar, takıntılar bunlar hep rüyada tezahür eder. Mesela korkulardan örnek vereyim. Çocukken asansörde kalıp travma geçirirsin ve rüyanda kendini sürekli darlıkta görürsün. Yani gelişmiş bir ruh buradaki bu problemimi çözmem lazım diye bunu algılar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Neyle çözer bu problemini? Daha büyük bir darlıktan korkarak yani kabir. Bak her şeyde sınır önerilmiş. Korkuda o kadar kork ki. Yani korkun Allah'a dayansın ve dünya korkuların bitsin diye önerilmiş. Korku meselesinde. Depremzede bir insan sürekli rüyasında deprem görebilir mi? Görebilir. Şimdi mesela yine örnek vereyim. Bu nefsane rüyayı maneviyata gelişmiş birisi nasıl yorumlayabilir? Kişi müdürünü put yapmıştır. Yeni bir iş yerine atanmıştır. Müdürü onun yetkilerinin yükselebileceğinde bir önemli basamaktır. Ve müdürünü put hale getirmiştir. Rüyasında sürekli müdür görür. Sürekli müdür görür. Bu ona bir ikazdır. Ne ikazıdır? Demek ki Rezzak'ın Allah olduğunu anlaman lazım ikazıdır onun için. Bence böyle rüyaları burada da gören çoktur. Takıntı yapıp önemsediğin, putlaştırdığın bir şey vardır. Rüyanda 3 kez, 5 kez farklı versiyonlarda görürsün. Mesela kişi arabasını put yapmıştır. Sürekli onu kaza yaparken görür. Yani o kalbine çok gereksiz yerleştiğinin bir işaretidir yani. Çocukken bir takma dişim vardı. Böyle çok ilginç yemekler yerken hep çıkardı. Sonra doktor geri yapıştırıyordu onu, diş doktoru. Ben de böyle rüyama giriyordu. Çünkü hep en lezzetli yemeği yerken bir bakıyorum içinden diş çıkıyor ya. Rüyamda çikolata yiyorum, dişim içinde kalmış. İşte yemek yiyorum, dişim içinde kalmış. Tantuni ısırıyorum, dişim içinde kalmış. Rüyama korku olarak yansımış. Yani o kafamda önemsediğim bir noktaya gelmiş çocukken. Ya şimdi dişim çıkarsa böyle dilimle yokladığımı da hatırlıyorum. Bu çıktı mı acaba yerinden diye. Halbuki zaman içerisinde ne oluyor? Ya çıksa ne olacak deyip o belli bir noktaya oturtulunca o rüyaların da önü kesiliyor. Yani psikolojiler düzeldikçe o rüyalarda düzelecek demek. Bu Edgâs-ı Ahlam dediğimiz karma karışık rüyalar noktasında Üstad Hazretleri'nin tavsiyesini ben okuyup bu bölümü de bitireyim. Münazaratta geçiyor. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır diyor. Cümleye bakın. Yani konu nazar, paradigma, bakış açısını değiştirmekte. Onun yolu iman dersleri, sorumluluk. Öyle değil mi? Sahabe gibi yaşamaya çalışmak buralardan geçmektedir. Ama bunun tersini de okumam lazım. Çirkin gören, çirkin düşünür, çirkin rüya görür. Hayattan elem ve azap duyar. Diyerek bu bölümü de bitireyim. Rüya çeşitlerini ikiye ayırmıştık. Birincisine hem nefsani hem şeytani, tabire değmez, kıymet verilmez, Edgâs-ı Ahlam dediğimiz karmakarışık rüyalar dedik. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Buyurun.
Sadık rüyalardır. Sadık rüya dediğimizi de ikiye ayıracağız. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek ya da gelecekten mübeşşirat gibi meseleleri görmek diye bunu da ikiye ayırabiliriz. Sadık ne demek sadık? Doğru demek. Yani doğru rüya. Sadık rüya ne demek? Doğru rüya. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Yani Allah Resulünün o rüyasını gerçekleştirdi. Hatırladınız değil mi? Fetih 27'de geçiyor. Kimileri sadık rüya ismi buradan geldi diye de söylüyorlar. Yani bu ayetten mülhem sadık rüya denildiğini söylüyorlar. Asıl olayı biliyorsunuz, sadık doğru demektir. Sadık rüyada görüldüğü gibi doğru çıkan rüya demek. Oturuyor mu kafanızda? Yani bir rüya gördüğünüz gerçekten de doğru çıktı. Hangi rüya kategorisine giriyor? Sadık rüya. Bu Allah'tan kuluna bir müjdedir. Dış etkilerden etkilenmez. Peki Allah Azze ve Celle bu müjdeleri neden sadık rüyayla veriyor? Çünkü şehadet aleminde benim ruhum kayıtlı mıydı? Görmesi sınırlı, duyması sınırlı. Yani sınırlarım var. Sınırlarım varsa ben bu sınırlarımı aşacak bir şey yaşarsam takat getiremem. İşte sadık rüyada verilecek olan güzellik ve müjdeler bu dünyada verilse takat getiremeyeceğimiz için rüyada veriliyor. Çünkü bu rüya aleminde benim kayıtlarım var. Gücüm belli, sınırım belli. Çok heyecanlandığı için bayılan insan duydunuz mu? Ya sınırları olduğu için onu aştığı anda bayılıyor. O yüzden rüyada veriliyor. Orada sınırlarım yok. Anladınız değil mi? Bazen müjde olarak verilir, bazen ikaz olarak verilir. Yani az önce nefsiste ikaz dediğim bölümü sadık rüyaya alanlar da var. Bazen de iltifat olarak verilir. Şimdi geldiğim dersin göbeğine, tam ortasına geldim. 28. mektupta geçen en önemli cümle. Rüyayı sadıka hissi kablel vukunun fazla inkişafıdır. Bu dersi neden işlediğimizi normalde hep dersin başında anlatırdım. Bugün burayı bekledim. Biz normalde hissi kablel vuku serisi işliyoruz, doğru mu? Yani benim ruhum kader levhalarından bazı parçaları görür. Birden içine Ahmet demek düşer. Kapıdan da Ahmet girer. Bir simetri oldu mu? Oldu değil mi? Bir tevafuk oldu. Peki ben nasıl hissettim bunu? Ruhum kader levhalarından bazı parçaları Allah'ın izni inayetiyle Allah gösterdiği için bazı şeyleri gördü. Biz buna ne diyoruz? Hissi kablel vuku diyoruz. Daha sonraki derslerde bunun çok gelişmiş versiyonunu anlattık. Saika dedik. Hissi kablel vuku gelişti, saika oldu. Bir itici güç seni sevk ediyor. Şaika dedik. Mıknatıs gibi bir çekici güç seni içinden çekiyor dedik. O hissi kablel vuku fazla inkişaf diyor. İki kelimeyi de vurgu yaptı, farkında mısınız? Fazla inkişaf. Yani o hissi kablel vuku öyle bir noktaya geliyor ki Latife-i Rabbaniyen misal aleminde kader levhalarından olacak şeyleri çok detaylı bir şekilde görebiliyor. İşte buna rüyayı sadıka deniyor. Rüyayı sadıka hissi kablel vukunun fazla inkişafıdır. İnkişaf, keşif. Oturdu mu neden bu dersi yaptığımız? Yani hissi kablel vuku serisi işliyoruz. O yüzden rüyayı sadıka yapıyoruz. Değil mi? 5 ders işledik yanılmıyorsam. Hissi kablel vukuyu anlattık. Gelişirse saika olur, şaika olur dedik. İstihdam meselesini anlattık. Şimdi diyoruz ki çok doruk noktalarda gelişince ortaya çıkan görüntü, buyurun, rüyayı sadıka. Oturdu mu acaba zihninize? Evet, çok enteresan bir mesele. Yani yaşayabileceğin ikazlar, müjdeler, iltifatları görebilecek hale kadar gelişebiliyormuş demek ki Latife-i Rabbaniye. Yani hissi kablel vuku. Evet. Hissi kablel vuku anlatıyorum. Saika şaika anlatıyorum. Rüyayı sadıka anlatıyorum. Ama ne anlatırsam anlatayım bir organ dilimden düşmüyor. Farkında mısınız? Latife-i Rabbaniye. Bizim 1000 ya da 1500 tane manevi organlarımız var, duygularımız. Bu duyguların tek amacı Allah'ı tanımak. Ya bunu dünyada harcayıp bitirmenin elemini düşün ahirette. Yani bende cömertlik diye bir duygu var, Allah'ın cüt ismini tanımak için. Şefkat diye bir duygu var, Allah'ın Rahim ve Rahman isimlerini tanıma ilahir. Sevmek çok garip bir duygu değil mi? Mesela kedide çok ilkel var değil mi? Kedi yavrusunu sevdi. Ama bende çok detaylı yok mu sizce? Niye bu kadar detaylı var? Yani bir kuyumcunun gramlık altın terazisi gibi, bir doktorun ameliyatta kullandığı ince milimetrik neşteri gibi niye bu kadar hassas var bende? Allah'ı çok detaylı tanıtacak olaylar bu duygular. İşte bu duyguların sultanı, piştarı, en kıymetlisi Latife-i Rabbaniye. Bir insanın bu duygularından bir tanesini tanıyıp keşfedebilmesi güneş sisteminin varlığından bile önemli. Bir de bunların sultanı olan Latife-i Rabbaniye'yi, yani manevi kalbi gel düşün. En önemli duygumuz Latife-i Rabbaniyemiz. Neden bu kadar vurguladım? Tekrar edeyim. Sadık rüya konumuz ya. O sadık rüya hissi kablel vukunun fazla inkişafıyla görülüyor. Peki gören neresi? Evet, çok güzel. Rüyayı gören Latife-i Rabbaniye'dir. Oldu mu? 28. mektup 1. mesele 4.'sünden bir ufak cümle okuyacağım. Devamını size bırakacağım. 3. kısım rüyayı sadıkadır.
O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki latife-i Rabbaniye, alem-i şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla alemi gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. Latife-i Rabbaniye, Rabbani duygu. Allah Azze ve Celle ile doğrudan doğruya ilişki kuran tek duygum, kalp. İnsanlar bunu madden de kullanır. Yani seni dalağımla seviyorum desen adam ne diyorsun? Seni kulağımla sevdim. Nasıl yani? Seni kalbimle seviyorumu istiyor çünkü seninle doğrudan ilişki kuran tek organım. Tabi tevriye, kinaye yapıyoruz da dünya kavramında, yoksa o sana bir et parçası kan pompalıyor. Ama oradan kasıt işte manevi kalbi söylüyor. Allah Azze ve Celle ile doğrudan ilişki kurabilen tek organı istiyor sevgili. Onu ver bana. Seni dalağımla seveyim. Olmaz. Pankreas, hücrelerim, endoplazmik retikulum. Olmaz. Kalbini. Anladınız değil mi? Kalbin vazifesi Allah Azze ve Celle ile ilişki kuran, Allah'ın varlığını doğrudan hisseden tek duygu. Doğrudan dedim, dolaylı demedim. Diğer bütün latifelerin imamı. En büyük işi şehadet aleminde maddeyi görür ve emir aleminde de esmayı görür. Bunun ilişkisini kurar. Anladınız mı? Siz bunu yapıyorsunuz değil mi? Mutfağa indin, küçük parça etler gördün. Tezgahta doğranmış domates gördün. Arkaya gittin, içi şöyle çukur bir de tava gördün. Dersin ki ben bunun ilişkisini kurabilirim. Birazdan tantuni yapılacak dersin. Aynı bu ilişkiyi kuruyor, anladın mı? Şehadet aleminde olay görüyor, madde görüyor. Emir aleminde de ona bakan esmaların ilişkisini kuruyor. Şimdi sen bu latife-i Rabbaniye'yi işe verdiğini düşün. Bittin. Ya ahiretin bitmesi bunlar demek, bunlar. Yani yine çok kötü bir şeydir zahir bildiğimiz bazı günahlara girmek. Ama onlar değil mi, kesildiğinde bıçak gibi kesiliyor. Ama bu duygular söndüğünde veya öldüğünde bittin demek yani. Çok önemli meseleler bunlar. Ya evet. Diyerek başka alt başlığa geçiyorum. 46 cüz. Ebu Hureyre nakleder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Neden öyle diyor? Çünkü nübüvvetin ilk 6 ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyi sadık rüyalarla alıyor. Peygamberlik dönemi 23 yıl. 6 ay onun 46'da biri demek değil mi? Başka rivayetlerde de Üstad o rivayeti almış. 40'ta bir diyor. Onu niye öyle diyor? Hani 3 yıl fetrette geçti ya, vahiy gelmedi. Onu çıkarıyor. O yüzden de 40'ta bir diye. Yani 20 yılın 6 ayı şeklinde ele alan da var. Bu arada malumat olsun, Şit peygambere de rüyada 50 sayfalık vahiy gelmiş diye kaynaklarda geçmektedir. Nübüvvet öncesi sadık rüyalar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetten önce de 6 ay sadık rüya görüyor. Çok büyük bir olay değil mi? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı vahye hazırlayan şey nedir? Sadık rüyalardır. Yani bir rüya dönemi var. Gece ne görürse sabah çıkıyor. Hadis-i şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bidayeti vahiyde gördüğü rüyalar, vahyin başlangıcında gördüğü rüyalar, subhun inkişafı gibi zahir, sabahın ortaya çıkması gibi zahir, açık doğru çıkıyordu. Bakın rüyayı çok doğru görüyordu değil, onu zaten doğru görüyor. Ortaya çıkan olay da bembeyaz, tertemiz, o kadar doğru çıkıyor. Anladınız mı? Ne görse aynıyla görüyor. Enteresan bir mesele. O yüzden yani burası beni çok etkiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvette vahiye hazırlandığı evre de sadık rüyalarla başlıyor. O yüzden sadık rüyanın kıymeti yani tahmin ettiğimizin ölçüsünde bir şey değil mi? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine inanma süreci sadık rüyayla başlıyor. Ve peygamberliğe inanma süreci önemli bir süreç. Âmener rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Yani peygamber Rabbinin kendisine indirilene iman etti. Bak önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona iman ediyor. Müminler de iman ettiler. Yani onun peygamber olduğuna ilk iman eden kendisi, sonra müminler iman ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da iman ediyor kendisine. Ve kendisinin o noktaya hazırlandığı sürecin son 6 ayı sadık rüyalar. Buradan kıymeti anlaşılıyor değil mi? Enteresan bir hadise. Mübeşşirat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü rüyalar vahiy ile alakalı. Doğru mu? Bizim gördüğümüz rüyalar ise ilham ile alakalı. Doğru mudur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyler. Bir gün sahabeler etrafındayken benden sonra vahiy kesilecek. Sahabe çok üzgün. Çünkü bulundukları meclise şu gözleriyle göremeseler bile Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesine çok alışmışlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hallerini bildikleri için. Yani o kesilecek diye çok üzülüyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze devam ediyor. İlâ mübeşşirat. Yani mübeşşirat hariç. Ne demek mübeşşirat? Sadık rüyayı kastediyor. Yine Ebu Hureyre naklediyor.
Benden sonra peygamberlikte sadece mübeşşirat kalacaktır. O da salih kişilerin gördüğü sadık rüyalardır. Ve benim metinlerden anladığım bu sadık rüya, mümin, münkir, münafığın karıştığı en çok bu ahir zamanda ikram olarak saklanmış, bilginiz olsun. Yani bu dönemde Allah Azze ve Celle'nin has ve kıymetli kullarına birçok ilhamların, varidatların, mevhibelerin aktığı dönem bu dönem ve olay sadık rüya. Şefkat tokadı ve ikaz. Sadık rüyanın bir yanı da şefkat tokadı ve ikazdır. Rüya meselesi güvercinle mektup göndermek gibi. Yani içinde bir mesaj var mıdır? Mutlaka vardır. Kişinin kabus olarak gördüğü bazı rüyalar da onun imanını kurtarabilecek bir sadık rüya da olabilir demişler. Kişinin yaptığı bir yanlışı rüyada ikaz olarak görebilir demişler. Özellikle de tekrarlanan rüyalar için şunu söylemişler. Yani Allah Azze ve Celle bildiriyor ki artık şu problemi çöz. Bu mana olabilir demişler maneviyatı gelişmiş kişilerde. Yine örnekleyeyim kafamızda otursun diye. İş yerinde meşrebi sana uygun olmayan insanlarla mecbur arkadaşlık yapacaksın. Mecbur arkadaşlık demek rüya damarını kullanmak demek. Her gece onları rüyanda görüyorsun. Aslında bu ikaz nevinde bir rüyadır. Yani ne demek bu? Rüyaya girme, benden iste. Oluyor değil mi böyle travmalar? Yeni bir iş yeri, yeni bir tayin yeri gibi meseleler yaşıyorlar değil mi? Bu düzeltmelerden sonra da teşvik amaçlı sadık rüyalar gelmeye devam edecektir. Yani bunlarla yüzleşmeyen o güzel rüyaları alamayabilir. Rüyanın kalitesi manevi kalitemizle doğru orantılı. Bence bunu anlayalım. Yani rüyayı mistik bir şeyden çıkaralım. Rüyanın kalitesi bizim maneviyatımızın kalitesiyle doğru orantılı. Evet. Sadık rüya görmenin şartları diye bir alt başlık açalım. Sadık rüyayı sadık kişiler görür. Adamın namazı yok bir anlatıyor çağrı filmi. Vallahi kusura bakmayın ömrümüz böyle geçiyor. Yani hani bir şey olduğumuzdan değil de insan biraz videoda fotoğrafta görünce herhalde öyle bir yere oturtturuyor. Ya yolda geçiyor. Bugün de cumada oldu ya. Böyle boşluk var. Ben de boşluklara geçiyorum. Birinin yanına denk geldim. Şöyle eğilik şey yaptı. Çıkışta 5 dakika konuşalım mı diye böyle. Hoca Allahu Ekber diyor yani falan. Yani böyle herkeste bir rüya var. Namaz var mı falan. Ben de diğer konulara giriyorum yani. Amacım birini incitmek değil de kabirde işine yarayacak şeye bak yani. Öyle değil mi? Namaz diyorum, oruç diyorum, Kur'an diyorum, sünnet diyorum. O ısrar ediyor, ben de ısrar ediyorum. Diyorum ki ya bir müminin bu dünya aleminden Kur'an'ı ve sünneti bilmeden göçmesi kadar yıkıcı hiçbir şey bilmiyorum. Siz biliyor musunuz diyorum falan. Amacım böyle birini rahatsız etmek, iğnelemek değil gerçekten. Yani namazı olmayan biri bir rüya anlatıyor. Dediğim gibi çağrı filmi. Bence konu bunlar olmasa daha iyi olur. Sadık rüyanın başka şartları. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. En sadık rüya seher vakti olandır demiş. Geceyi imsaka kadar 6'ya bölelim. Onun son 6'da biri ona seher vakti deniyor. İmsaktan hemen önce. İkindiden sonra görülen rüyalara da sıkıntılı demişler. Ona da şu rivayete dayanmışlar. İkindi vakti uyuyan ölmediğine ve çıldırmadığına şükretsin. Öğlen kaylulesi de görülen rüyalara da sadık demişler. Yani en büyük ihtimaller oralara vurgu yapılmış. Bir diğer şartı unutulmaz. Sadık rüya 40K film gibi unutulmaz. Ve ne kadar hatırlamaya çalışmıyorsan o kadar sadıktır. Yani hatırlamaya çalıştığın müddetçe nurluk seviyesi düşüktür. Yani böyle 10 yıl sonra olsa bir anda aklına gelebilir ve 40K film gibi gelir. Yani sadık rüyanın mertebesinin belirleyicisi bu olduğunu söylemişler. Nettir, berraktır, bütün detaylarıyla hatırlanır. Bir diğer şartı en önemli meselesi asla şeriatın hükmünü iptal etmez. Yani rüyamda bir ses söyledi ki artık sana namaza gerek yok falan. Asla. Şeytandan başka bir şey değil. Zamanında ilim seviyesi yükselmiş çok insanı kandırmış bu şekilde. Asla hiçbir yeri yoktur. Yani şeriata muhalif rüyanın hiçbir yeri yoktur. 8. Sadık rüyanın bir diğer çeşidi rüyada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek demiştim. Bir iki cümlede ona edeyim. Rüyada Efendimiz Aleyhisselam'ı görmek. Rüyaların en kıymetlisi en kıymetlinin teşrif ettiğidir. Yani sadık rüyanın en kıymetlisi de Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrif ettiği rüyadır. Birisi şöyle dese ben rüyamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Gerçekten görmüş olur mu? Şimdi Ebu Hureyre naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki rüyada beni gören gerçekte beni görmüştür. Şeytan suretime giremez diyor. Şeytan suretime giremez diyor. El hak. Sıkıntı yok. Şeytan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın suretine giremez. Sen bir rüya gördün. Ben Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. İyi de sen Efendimiz Aleyhisselam'ın suretini bilmiyorsun. O yüzden de İmam Rabbani demiş ki onun suretini hiç bilmeyenlere. O suretten murat kendi asli suretidir. Rüyada Efendimiz'i gördüğünü bilmesi için Şemail-i Şerif'i bilmesi gerekir insanın diyor. Değil mi? Şimdi adam diyor ki birini gördüm pazulu, pala bıyıklı, saçları dökük. Sen mahallenin bakkalını görmüşsün hiç. Şemail-i Şerif'te onun yeri yok ki. O yüzden anlaşılan şu ki o suret Şemail-i Şerif'te, Hilye'de geçen asli suret. Demek ki sadık rüya görenlerin ona da vakıf olması şart mı? Bizim anladığımız kadarıyla şarttır.
Başka şekilde görünse tabire muhtaçtır. Çünkü şeytan başka şekilde girip ben peygamberim cümlesini kurabilir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Başlık rüya tabiri nedir? Parantez içinde bir de İbn Sirin yazın. Tabir karşıdan karşıya geçmek demektir. Tabir kelimesinin anlamı karşıdan karşıya geçmek. Neden? Çünkü tabir edecek kişinin şehadet alemi ve misal alemi arasındaki gitgelleri çok iyi yorumlayabilmesi lazım. Yani orada süt gördüm misalde. Karşıya geldim, şehadete geldim. Burada ilim demek. Yani şimdi bunu nasıl bileceksin? O yüzden tabire onu demişler. Karşıdan karşıya geçmek. Neden böyle? Tekrar edeyim. Yani burada bir olay var. Orada da misali var, sureti var. Bence o suret oturdu gibi değil mi o kelime? Orada da sureti var. Bunu yorumlayabilmesi lazım. O yüzden tabir demişler bu şekilde. Her rüya tabir edilmez. Onu başta söyleyeyim. Özellikle zaten şeytani, nefsani ve kötü rüyaları anlatmak bile uygun değil. Birazdan vurgulayacağım. Neden her rüya tabir edilmez? Demişler ki rüya dua gibidir. Öyle tabir edersen öyle çıkar. Yani dua edip istemek gibi. Dua istemek değil mi? O yüzden ona da çok dikkat etmek lazım. Böyle hemen aman bir rüya gördüm dur anlatayım deyip böyle irademiz iptal gibi davranıyoruz konu dua olunca. Onu ben de tam anlamış değilim de. Hiç şey yok yani. Altyapısız daldığımız bir konu. O alemlerin mi hakikatini anlayamadık? Çok mu maddeleştik? Uykuya çok derin mi daldık anlayamadım. Tabirci başı ehil olmalı. Alt başlık. Rüyada mühim olan görmek değil, yormaktır. O yüzden rüyayı tabir eden çok önemlidir. Ehil olması lazım. Benim okuduğum metinlerden anladığım asfiya olmalı. Yani veli de yeterli değil. Çünkü veli de veli olduğunu bilmez. Çoğu velinin veli olduğunu söyleyen asfiya makamındaki başka bir velidir. Değil mi? Bunu da az önce okuduğumuz 18. mektuptaki süt meselesi vardı ya. Biraz onun baştaki paragrafını okursanız Üstad Hazretleri orada asfiyalıkla ilgili önemli bir vurgu yapıyor. Bence anlayabilirsiniz. Yani tekrar edeyim. Bu rüya tabir etme herkesin yapabileceği bir iş değil ama herkesin suistimal edeceği bir iş. Doğru mu? Biz de çok hevesliyiz. Kapımız yok o noktada. Değil mi? Teknede yaşıyor gibi kapısızız. Kim rüya biliyorum dese o noktada gidiyoruz. Şunu vurgulayayım. Bu videoyu izleyen arkadaşlar da çok net anlarsa sevinirim. Bizim burada rüya tabir edebilen kimse yok. Sakın aramayın, mesaj atmayın. Ciddiyim. Ya böyle yani anlayamıyorum ya biz. Yani burada bir hakikat anlatılıyor ama tabir bilmiyoruz biz. Burada hiçbir bilen de yoktur. Lütfen yolda da durdurup sormayın. Yani o mesajlar şey oluyor değil mi? Vakit olarak iki taraflı da belki kayıp olabiliyor. Biz bilmiyoruz. Yani rüya tabiri nedir bilmiyoruz. Okuduğumuz metinlerden anladığımız rüyanın ehemmiyetli kısmını, felsefesini çıkarmaya çalışıyoruz yani. Bu ilim zaten herkese verilmez. Asfiya olması lazım dedim. Bir de tahir olması lazım, temiz olması lazım. Yani ismi Kuddüs'ün fazla tecelli ettiği insanlar rüyayı tabir edebilirler diyeyim. Bu ilmi taşımak da zahmetli. Bir gün bu ilim birisine verilir. Sonra hocasına gidip dua ister. Efendi dua edin bu ilim benden alınsın. Birisi bana rüyasını anlatıyor. Onun bütün manevi hallerini görüyorum. O yüzden ilmin alınmasını ister. Bu da ağır bir meseledir. Tabirler ters çıkabilir. Alt başlık devam ediyorum. 28. mektuptan ufak bir yer okuyacağım. Herkes rüyanın suretiyle görünen kısmı, manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için, gördüğü başka manası başka, onun münasebetini de bulamadığı için lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. Tam şeytanın istediği şey. Yani rüyadan tedirgin kalkarsın ama manası güzeldir. Yani gördüğün rüya ters çıkabilir. Tekrar edeyim. Rüyanda boşanırsın. Bu sana uyan da boşan demek değil. Evliliğinde eksik yaptıkların var. Düzelt diye ikazdır. Rüyanda sakalını kesersin. Bu sana uyan da sakalını kes demek değil. Eksik yaptığın sünnetler var. Bunları düzelt diye ikaz manasında rüyadır. Bir gün Osmanlı'da bir alime gidilir. Birisi rüyasını anlatır tabir için. Tabirci başı deniyor onlara. Rüyamda ezan okuyordum der. Tabirci başı da cevap verir. Hazırlan hacca gideceksin. Başka biri gelir aynı cümleyi söyler. Rüyamda ezan okuyordum. O da der ki çabuk çaldığın malları geri ver der. Aynı cümle farklı tabir. Gören şaşırır. Aynı rüya farklı yolun bu ne hikmet diye. İlk rüyada kalbime Kabe ile ilgili mana geldi. İkinci rüyada kalbime hırsızlık ile ilgili mana geldi. Yani rüyayı görmek değil, yorumlamak asıl olan mesele olduğu için çok önemli. Mesela rüyada kim gelinlik görse büyük ihtimal sevinip kalkacaktır ama Mevlana Hazretleri bunun ölüm olduğunu söylüyor. Çünkü şebi aruz demiş mesela, şeb gece değil mi Farsçada, aruz düğün. Yani düğünle ilgili olan bir hadiseye ölüm demiş Mevlana Hazretleri. O yüzden yani güzel çıkarsın bu sefer de, yani ölüm benim için güzel, başkası için bilmiyorum da yine güzel çıkabilir. Öyle değil mi? Evet. Semboller, et ve gıybet. Allah Azze ve Celle rüyaları aynen gösterebilir ama çoğunlukla sembollerle gösterir.
O yüzden rüya tabirindeki en kilit mesele sembol okumayı bilmektir. En kilit mesele. Gayb aleminde senin hakkında bir mana tahakkuk eder. Yaşadığın alemlerin suretleriyle misal aleminde gösterilir. Yani rüyalarda görülen semboller, imajlar alemi misalde cereyan eder. Biraz örnek vereyim, karışıklık gitsin. Rüyanda süt görürsün veya gömlek görürsün. Buna çoğu ilim verilmenin alameti diye söylemişler. Rüyanda et yemek görürsün. Yani buna biraz kesin gözle bakabilirsiniz. Bu gıybet ettiğinin alameti demişler. Çünkü bu manayı nas'tan çıkarmışlar. Ayette öyle geçiyor ya, ölü kardeşinin etini yemek diye. O yüzden rüyada et yemek kesinlikle bir şey gıybet etmişsin manasında. Bunda biraz ihtimaller kuvvetli. Rüyada toprak yemek sabır manasında demişler. Yılan görmek düşmana işarettir. Özellikle de o düşman diliyle sana zarar verecek demektir, sözleriyle. Fare görmek hileye işaret demişler. Çünkü münafık kelimesi bile fare yuvalarından türetilen bir kelime ya. Nefaka değil mi? Münafık bile oradan çıkardığından dolayı fare görmek bu şekilde hileye işaret demişler. Köpek görmek nefsin kuvvetlendiğine ya da sana bir oyun oynayacağına işaret demişler. Çünkü bizim nefsimizin misal alemindeki yansıması köpek şeklinde olduğu için bu yorumu yapmışlar. Kuyu görmek kalbe işaret demişler. Şimdi yoruma bak. Şimdi kalp sürekli değişen demek değil mi? Kalp, değişmek, dönüşmek, kalbetmek. Hadiste diyor ki insanın kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Yine değişme ve dönüşmeye vurgu var. Kalip diye bir kelime var Arapçada. Kuyu demek ama suyu sürekli değişen kuyuya kalip demişler. O yüzden kuyu gördüysen kinaye tarikiyle kalbe işarettir diye Sümbül Efendi tabir etmiş. Gel de bunu yorumla. Değil mi? Karışık birkaç tabirden daha bahsedeyim. Yani bunlar illa birine vurmaz ama vurduğu tabirler buymuş şeklinde anlatıyorum. Rüyada yüksekten düşmek ne demek? Zemine hakikat demişler. Ayaklara da akıl demişler. Boşluğa düşmek sen hakikatten kopmuşsun, yanlış bir düşünceye girmişsin demek demişler. Vefat eden bir kişinin davetine icabet etmek bu da ölmek manasındadır demişler diye bazı yorumları, tabirleri anlatayım size. İbn Sirin demiştim. Biraz İbn Sirin'i anlatmam lazım. Muhammed İbn Sirin tabi'in alimidir. Rüya yorumunda zirve isim İbn Sirin'dir. Muhammed İbn Sirin. Tabi'in hatırlıyorsunuz sahabeden sonraki döneme tabi'in, ondan sonra tebe-i tabi'in diye devam ediyor. Kendisi Hicri 33'te doğmuştur. 110'da vefat etmiştir. Basralıdır. Şimdi Basra ufak bir köy. Hazreti Ömer'in emriyle kurulan bir şehir Basra. Hatırlıyorsunuz. Ebu Musa el-Eşari ve Enes bin Malik buraya muallim olarak gönderilecek. Hasan-ı Basri'yi yetiştiren ekol Basra ekolüdür. Muhammed İbn Sirin'i yetiştiren ekol Basra ekolüdür. Yani kendisi rüya meselesi denilince ilk akla gelen tabi'in efendilerimizden birisidir. Bir gün birisini rüyasını anlatır İbn Sirin'e. Rüyamda birisi şu caminin bir taşını söküp aldı der. Eyvah, Hasan Basri vefat etmişler. Dediği gibi de isabet eder. Yani rüya tabirinde çok üst seviyelerde birisidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile bir meselesi vardır. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi İbn Sirin son dönemde rüya tabirine yoğunlaşınca İmam-ı Azam biraz sitemde bulunuyor. Yani kolaycı ilim diye bir şey söylüyor rüya tabirine o noktada. Ama bir gün İmam-ı Azam duygularına çok kuvvet verecek, üstüne çıkacak bir rüya görüyor. Rüyada iki ihtimal anlatıyorlar. Ben ikisini de söyleyeyim. Birisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kemiklerini tek tek alıp göğsüne koyduğu geçiyor. Bir diğerinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini kazıyor. Sürekli toprak etrafa saçılıyor. Yani ya kemikleri göğsüne koyuyor ya da toprak etrafa saçılıyor. Kimliğini gizleyerek tabir etmesi için İbn Sirin'in yanına gidiyor. Rüyayı anlatıyor. İbn Sirin diyor ki bu rüyayı sen görmüş olamazsın. Görse Ebu Hanife bu rüyayı görebilir diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife kendi kimliğini anlatıyor. Benim diyor ve tabir ediyor. Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dine büyük bir hizmet yapacaksın. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilmini öğrenip dünyaya dağıtacaksın diyor. İbn Sirin çok bu işte mühim bir isim, bilmemiz gereken bir mesele. Evet. Yine rüya tabiriyle ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir mesele anlatayım. Yani mesele rüyanın çok önemli bir yeri var. Ama şu an %90 üstü suistimal ediliyor. Yani tam onun arasındaki vasatı yakalanmak için bu dersi de biraz yapıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Yani ne rüyası canım ya, bunu diyemiyorsun yani. Ya ama şimdi önüne gelene de tabir niye ettiriyorsun? Yani mesajı atıyor. Yani herkes edemiyor ki bunu yani. Bu başka bir ilim. Ve çok kıymetli bir şey sadık rüya. Onu da anlatmak istiyorum. Ya peygamberliğe hazırlandığın evre sadık rüya. Yani ne demek değil mi? O yüzden yani işin önemine de zarar vermeden orayı da anlatmaya çalışıyorum sizlere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah olduğunda
Mescid-i Nebevi'de sahabeye hep iki soru soruyor biliyorsunuz. Keyfe esbahte diyor. Sabahınız nasıl geçti diyor. Bir de gördüğünüz rüyaları soruyor. Orada aslında şunu anlatıyor. Kim nübüvvetin mesajından ne kadar istifade etti? Yani o rüyasını anlatacak. Efendimiz Aleyhisselam da onun geldiği mertebeyi anlıyor. O şekilde. Sahabe de sürekli rüyasını anlatıyor. Sahabe rüyasını anlatmazsa kim rüyasını anlatıyor? Efendimiz Aleyhisselam rüyasını anlatıyor. Şimdi sahabenin büyüklerinden İbni Ömer, değil mi? Hazreti Ömer'in oğlu. İlimde bir şaheser isim. Sahabe sürekli rüya anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam sürekli soruyor. Çok imreniyor. Elini açıyor diyor ki ya Rab ne olur bana bir rüya nasip et. Ben de anlatayım. Rüyayı görüyor. Rüyada iki melek koluna girmiş. Ortada bir ateş çukuru var. Şöyle eğiyor geri çekiyor. Eğiyor geri çekiyor. Yani bıraksalar ateş çukuruna düşecek. İbni Ömer'in ablası Hafsa annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi. Koşuyor Hafsa'ya. Ya diyor abla böyle böyle bu rüyayı gördüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabir ettir diyor. Götürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyayı tabir ediyor. Ni'mel recul Abdullah. Abdullah ne güzel bir insandır. Levkâne yüselli minel leyl. Keşke gecelerini ihya etse. Yani neye işaret? Teheccüde işaret veriyor. İmam Nafi anlatıyor. O günden sonra İbni Ömer bir gece teheccüd kaçırmadı. Diyorlar ki Sıffın Savaşı'nda da mı kaçırmadı? Çok şiddetli bir hadise. Evet, Sıffın Savaşı'nda da kaçırmadı diyor. Teheccüdün kıymeti. Yine sadık rüyanın önemini anlatmak için söylüyorum. Abdullah İbni Zeyd ezanı rüyasında görüyor. Hazreti Ömer geliyor diyor ki ben de gördüm aynı rüyayı, ben de anlatacaktım. Ya bugün okuduğumuz ezan-ı Muhammedi sadık rüyanın meyvesidir. Yani tekrar söyleyeyim çok önemli bir şey. Hem herkes bunu bilemez hem de suistimal ediliyor ama önemi de pırlanta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüya tabirini anlattım. 2 tane daha rüya tabirini anlatayım. Kafamızda iyice mesele yer etsin. Birisi Osman Gazi ile ilgili. Osman Gazi biliyorsunuz babası Ertuğrul Gazi. Osman Gazi kendisi Osmanlı'nın kurucusudur. Şeyh Edebali'nin de damadıdır. Bir gün şeyhin hanesindeyken odasında Kur'an var diye hiçbir cihete ayağını uzatamadığından sabaha kadar uyuyamayacaktır. Odasına girerler, yatağın bozulmadığını görürler, anlamlandırmaya çalışırlar. Odada Kur'an olduğu için olduğunu anlarlar ve odadan Kur'an'ı çıkarırlar. Ertesi gün Osman Gazi derin bir rüya görecektir. Rüyasında göğsü yarılıp bir ağaç çıkar göğsünden. O ağacın kolları dünyanın her yerine yayılır. Uyanır ve rüyasını şeyhe anlatır. Şeyh diyecektir ki Kur'an'a hürmetinden dolayı Allah sana bir devlet nasip edecek, kıtalara yayılacak. Kur'an'a hürmet edene Allah dünyada bir devlet verirse, Kur'an'a hizmet edene Allah ahirette neler verir? Hadi bakalım. Buyur. Bir de Genç Osman'ı anlatmak isterim. Sultan Genç Osman rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tokat atıp tahtından düşürecektir. Kendisi elini öpmek isteyecek ama öptürmeyecektir. O devrin büyük kutbu olan Aziz Mahmud Hüdayi'ye rüyasını anlatacaktır. Aziz Mahmud Hüdayi soracak, elini öptürdü mü? Hayır öptürmedi diyecektir. O zaman 40 gün bekleyelim diyecektir. Zaten 40 gün içinde de katledilecektir. Evet. Son başlığım rüya fıkıhı. Şimdi bir gün padişah rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görüyor. Tabirci başını çağırıyor dedim ya hani rüyaları tabir eden kişiler var. Diyor böyle böyle rüyamda bütün dişlerim döküldü, bu neye alamettir? Sultanım bütün sevdiklerinizin ölümünü göreceksiniz diyor. Nasıl tabir etti bu? Vurun kellesini diyor. Bana yeni bir tabirci başı çağırın. Çağırıyor, rüyayı anlatıyor. Sultanım bütün sevdiklerinizden fazla yaşayacaksınız diyor. Rüya aynı rüya ama üslup onu kurtarıyor, hediyelerle saraydan gönderiliyor. Yani niye anlattım bunu? Kötü rüya anlatılmaz. Sizden biriniz kötü rüya görürse dönsün, sol tarafına 3 kez tükürsün ve lütfen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyelim ve kimseye anlatmasın diye devam ediyor. Kötü rüya anlatılmaz. Emri nebevi böyle. Anlatamazsın kötü rüyayı. Bir gün bir yerden uzak yerden gelen sahabe efendilerimize bedevi diyoruz ya. Bir gün öyle bir bedevi efendimiz geliyor. Sahabe efendilerimiz de uzaktan öyle birisi geldiğinde hani biraz rahat soru soruyorlar. Çok da memnun oluyorlar. Gelir gelmez Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda gördüğü rüyayı anlatıyor. Bize de vakayı Cabir bin Abdullah anlatır. Ya Resulallah başım kopmuş önümden gidiyor dediği anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam susturuyor. Hani baş kopmuş ya önde gidiyor, bu kötü bir rüya. Kimseye anlatma ve şeytanın rüya yolu seninle eğlenmesine izin verme diyor. Demek anlıyoruz ki bu nefsani değil, şeytani bir rüya. Kimseye anlatma ve tesirinde kalma. İhtimal ki anlatırsan tahakkuk da edebilir. Kötü rüya anlatılmaz. Suya anlatmak diye bir şey yoktur. Şimdi geldik en can alıcı yana. Kötü rüya bile anlatılmazsa ne bu böyle her gün haberlerde o onu kesti, o onu biçti, o intihar etti. Ne özendiriyorsunuz milleti? Sürekli paylaşımlar bunun üstüne değil mi? Ya şöyle bir Twitter'a girip çevirdiğinde ya olmaz olaylar. Yani o çocuk belki o şekilde kendine zarar vermenin yolunu bilmiyor.
Sen orada öğretiyorsun o çocuğa. Ama her gün mü olur ya? Her gün olur. İşte 80 yaşına gelmiş birisi dayanamadı. Kendini şöyle intihar. Ya arkadaş, çoğu o yaşa gelip sıkıntı çeken insanlar ya ölümme ne kaldı deyip sabrediyor. Ya sen niye ona yol açıyorsun? Kötü rüya bile anlatılmazken ya sen bu kadar kötü haberleri niye yayıp duruyorsun ya? Bu bizde hastalık oldu ya. Şu bültenler yok, sabah programları yok, bilmem neler. Ya bu kadar mı özendirilir ya? Ya sen çıkıp aile içi bir aldatma meselesini nasıl 3 saat ele alıyorsun bu kadar? Ya çıldırtıcı bir olay ya. Nasıl özendiriyorsun? Tekrar edeyim. Kötü rüya anlatmaya bile cevaz yok. Sen nasıl bu kadar o onu kesti, o onu biçti, o ona bir şey sattı, o... Ya küçücük çocuğun kafasında biraz meyil varsa olayı nasıl yapacağını çözüyor senin anlattıklarınla. Niye onun şuuraltı muktesebatına bunları gönderiyorsun haberci olarak? Kötü rüya bile anlatmak yasaksa bu toplumda kötü veri girişi size vebal bırakır. Ya bizim Anadolu'da bir dönümlük toprağını yüze çevirmiş çok kabiliyetli insan yok mu hiç ya? Haber yapsanıza. Ya domateslerine çiçek gibi bakmış diye bir tane haber yok mu ya? Mesela biz Karadeniz'e gidip hayret ediyoruz gerçekten. O kadar kabiliyetli insan nasıl olur ya? Dağın tepesine o evi nasıl yaptın? Ya bunları haber yapsanıza ya. Anadolu'nun o kadar kabiliyetli evlatları var ya. Ne başarıları var. Ya bunları haber yapın. Bizim çocuklarımız bunları imrensin ya. Ya desin Allah Allah şu güzelliğe bakın ya. Mesela geçen gün 3 yılda mıydı acaba? Gözü olmayan ama bir arkadaşımız hafız oluyor. Ya ne güzel bir haber ya. Ya şimdi bu haberi okuyunca insan diyor ki ya biz şu var olan gözümüzle bak Kur'an okumuyoruz. Ya arkadaş bunları çoğaltsanıza ya. Başarılı arkadaşlarımızı, güzel annelerimizin marifetlerini, güzel insanların değil mi yani bu Anadolu topraklarında ne kadar marifetli güzel insanlar var ya. Yani ne kadar manevi yönü kuvvetli insanlar var. Yani niye bunlara haber yapmıyorsunuz yani? Niye bunlara imrenmiyoruz? Çok büyük vebale giriyorlar farkında değiller. Kötü rüyayı bile anlatmak caiz değil. Kötü rüya anlatılmaz. İyi rüya da herkese anlatılmaz. Kime anlatılır? Sadece salih olduğuna güvendiğin insanlara anlatılır. Yusuf peygamber rüyasını anlattığında Yakup peygamber onun rüyasının hani kurtların yediği rüya ne kadar büyük bir olay olduğunu anlatıyor. Aman kardeşlerine anlatma diyor. Hudut koyuyor orada öyle değil mi? Daha sonra kurt misal aleminde kindarlık demişler. Kardeşleri babalarına geldiğinde ne diyor Yusuf'u? Kurt saldırdı kurt yedi diyor. Kötü rüya anlatılmaz silin artık. Suya muya da anlatılmaz. Bir de israftan günah giriyoruz. İyi rüya da herkese anlatılmaz. Sadece salih olan kişilere anlatılır. Gelelim rüya tabiri yapan kitaplara güvenilir mi? Yani nasıl olacak? Yani bu kişiye özel bir durum. Rüyamda kendimi sarayda gördüm. Sen sarayda sultan mısın, vezir misin, sarayın içinden biri misin, dışından biri misin, mutfakta? Yani tabirci başının bunlara vakıf olması gerekmiyor mu? Burada doktor arkadaşlar bir teşhis yaparken anemnezi bilmeniz gerekmiyor mu? Adamın hikayesini biliyorsun. Ya nasıl oluyor yani? Bu da aynı mesele. O yüzden böyle rüyada yani ilhamen yüzde bir şeyler isabet edebilir. Yani açtın %10 tuttu. Yani ilhamen bunlar olabilir ama tabir işi satır yani kitap açarak olmaz. Sadır yani gönül açarak olan bir meseledir. O yüzden kitabın bağlayıcı fetvaları yoktur. Ölülerle irtibat var mı? Mana aleminde. Vefat edenlerin ruhları nerede? Berzah aleminde. O zaman görüşmek mümkün mü? Mümkün. Ne şekilde? 2 şekilde. Ya onlar misal alemine girecekler, rüyada görüşeceksiniz. Ya da sen derinleşip oradan da berzah alemine gideceksin, orada görüşeceksiniz. Öyle mi? Allah Allah. Birisi rüyada vefat eden akrabasını görür. Akrabası ona şöyle der. Biz Allah'ın bize öğrettiği duayı okuyup ziyaretinize geliriz. Biz ayrıldıktan sonra da siz şöyle dersiniz. Ben bir rüya gördüm. Böyle bir vaka. Evet, rüyalar. Kötü rüya gören insan uyanınca oh be rüyaymış der. İyi rüya gören insan da uyanınca tüh be rüyaymış der. Dünya bir rüya. Ahirete gittiğimizde kimileri oh be dünya bir rüyaymış diyecek. Kimileri de tüh be dünya rüyaymış diyecek. Rüyaya kanmayın. Dünya dediğin rüyaların yapıldığı malzemeden. Uyan. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.